Astro Cafe'ye hoş geldiniz. Yeni bir haftada daha sizlerle birlikteyim. Ben Derviş Barbaros. Bu videoda tahmin ettiğiniz üzere Başak Burcu'nda gerçekleşecek parçalı güneş tutulmasını sizler için değerlendireceğim. Bakalım dünyaya yansımaları bu tutulmanın nasıl olacak? Liderleri ilgilendiren, yönetimleri ilgilendiren, her türlü yönetim kadrosunu ve lideri ilgilendiren bir tutulma olacağını söylemekte tabii ki yine yarar var. Ve aslında Başak Burcu'nda bir tutulma, 29. derecede gerçekleşecek bir tutulma olması sebebiyle de yine halkları da ilgilendiren aynı zamanda önemli bir tutulma deneyimleyeceğiz. Dünyaya yansımaları nasıl olacak? Her zaman olduğu gibi ülke ülke haritaları üzerinden ilerleyeceğiz. Tabii ki burçları her zaman olduğu gibi sizler için detaylıca açıklayacağım. Bölümler kısmından dileyenler doğrudan burcunu dinleyebilirler, izleyebilirler. Ancak bu tutulmanın ana temasının ne olacağını, detaylarını her zaman olduğu gibi sadece giriş kısmında belirteceğim. Bu bilgileri dinlemenizde tutulmayı daha doğru yönetebilmemiz ve yönlendirmemiz açısından bize yardımcı olur. Bu kısımları da yine ben size detaylı süreleriyle paylaşacağım. İsteyenler bu bölümleri de dinleyebilirler. Bu tutulma önümüzdeki süreçte dünya gündemini oldukça yönlendirecek diyebiliriz. Özellikle tutulma noktasının tutulma sonrasında Ocak ayına kadar tetiklenecek olması dikkat çekici. Bu gelişmelerin devamı gelecek diyebiliriz. Özellikle bu tutulma döneminde dünyaya baktığımızda isyanları görüyoruz, savaş atmosferini görüyoruz, ekonomik savaşları gözlemliyoruz. Tüm bu konularda dünya liderleri, yönetimler nasıl adımlar atacak? Gelin ipuçlarını birlikte sizlerle paylaşmaya başlayalım. 21 Eylül akşamı Ankara saatiyle 10.54'te Başak Burcu'nun 29. derecesinde analitik kritik bir derecede bir tutulma deneyimliyoruz. Satürn'le de karşıt açıda olacak. Yine oldukça yapıları, sistemleri sarsacak. Belki de sistemlerin, yapıların artık bırakılması gereken yönlerinin bırakılması noktasında ciddi çağrılar yapacak olan bir tutulmayla karşı karşıya olacağız. Satürn bildiğiniz gibi sistemlerle, yönetimlerle de bağlantılıdır. Sağlam yapılarla ilişkilidir. Artık bazı şeylerin süresinin geçtiğini bize son kez hatırlatacak ve yeni döneme ülkelerin, liderlerin ne kadar hazır olduğunu, ne kadar ciddi bir hazırlık gerçekleştirdikleri noktasında son uyarılarını yapacak diyebiliriz. Çünkü Satürn sonradan Koç burcuna yeniden geçtiğinde ve burada Neptün'le yani Balık burcunun yöneticisiyle kavuştuğunda işte tam da kaosun orada başlayacağını ve hazırlıksız yakalananların bu süreçten kayıpla çıkma ihtimalini tetikleyeceğini de söyleyebiliriz. Parçalı bir güneş tutulması gerçekleşiyor. Parçalı bir güneş tutulması olması demek de burada ayın dünyayla ve güneşle olan mesafesinden kaynaklanıyor. Genellikle ay düğümlerine 12 derece, yaklaşık 12 derece uzaklıkta gerçekleşen tutulmalara da yine parçalı tutulmalar deniyor. Dünyanın bir bölgesinden izlenebilirken bir diğer bölgesinden parçalı olarak da izlenebilir. Şimdi burada aslında bizim temel olarak bakmamız gereken şey bu tutulmanın bize verdiği mesajlar ne olacak, sembolizması ne? Buna biraz daha fazla odaklanmamız gerekiyor. Değişken bir burçta, Başak Burcu'nda gerçekleşiyor. Bir önceki tutulmada 7 Eylül'de Balık burcunda gerçekleşmişti. Türkiye an haritasında İkizler burcunun da yükselişte olması bu değişken şartların gündeme geleceğine çok daha fazla vurgu yapıyor gibi. Şimdi değişken burçta bir tutulma deneyimlediğimiz zaman yine insanların durumlarının daha fazla etkileneceğini bizlere kadim astrologlar aktarmışlar. Ticaretle ve bu alanlarla ilgili sıkıntılarla gündemlerin daha fazla yoğun olacağını bizlere düşündürüyor. Grevlerle, suçlarla, hastalıklarla, din ve eğitimle ilgili konuların çok daha ön planda, çok daha konuşulur olacağı bir döneme işaret ediyor. Değişim enerjisi tetiklenecek ve aslında tam da buna artık son kez, bir kez daha vurgu yapacak gökyüzü, bu ihtiyacımıza vurgu yapacak diyebiliriz. Tabii ki
istikrarsızlık ve kararsızlıkla ilgili konularda gündemde olacaktır. Güneş tutulmaları dediğim gibi daha fazla yönetimleri, liderleri bize düşündürse de, bu alanların etkileneceğini düşündürse de yine de bizler de buradan etki alacağız. Onların yaptıkları bizim hayatımıza da yansıyacağından dolayı. Hangi dekanda gerçekleştiği önemli. Burada baktığımız zaman 29. derece ve burçların son dekanları genellikle Satürn ve Mars tarafından da yönetildiğinden dolayı Mars'ın burada aktif olacağını gözlemleyeceğiz. Mars'la ilgili konularda vurgu kazanacak demek ki. Bu ne olacak? Savunma, savaş, mücadele, belki bazı konularda başkaldırı, hızlı, ani çıkışlar gündemde olacaktır. Her alanda bu yönde bir enerjinin tetiklendiğini de gözlemleme şansımız söz konusu olacak. Tutulma sonrasında transitler devam edecek ve dediğim gibi bu tutulma noktası Ocak ayına kadar tetiklenecek ve bu bize şunu düşündürüyor. Bu tutulmanın etkisini bizler önümüzdeki tutulmaya kadar oldukça ciddi bir şekilde yakın bir süreçte çok daha net görebileceğiz gibi duruyor. Bu dönemde yaşayacağımız olayların yansımaları uzunca bir süre hayatımıza dahil olacak gibi duruyor. Tutulmanın yöneticisi Merkür, yine Türkiye an haritasında da İkizler Burcu'nun yükselmesi Merküryen temaları daha fazla vurgulayacak bizler için. Ticaret, iletişim, ulaşım, taşımacılık, gündelik hayatımız, çalışma hayatımız, sağlık sektörüyle ilgili konular, eğitim, gençleri yine bu dönemde ön planda görebiliriz. Sosyal medya, haberciler, güneş ve ay tutulması yoluyla Merkürle ilgili konularda endişe ve sıkıntıları da bizler daha fazla ön planda görme şansına sahibiz genel olarak. Özellikle ulaşım kazalarına karşı biraz daha dikkatli olmamız gerekecektir. Özellikle bu durum sık seyahat edenleri, kuryeleri, taşımacılık sektöründe çalışanları, genel olarak yolculukla bağlantı olan konulardaki kişileri biraz daha dikkatli olması gerekliliğine işaret ediyor gökyüzü, ama az önce bahsettiğim o diğer konu başlıkları olsun, ticaret, eğitim, ulaşım, eğitim, bu gibi temalarda da yine dikkatli olunması gereken bir döneme giriş yapıyoruz. Merkür uzak bir derecede olsa da Satürn ve Neptün'le de karşı açıda olacağından dolayı dolandırıcılıklara karşı oldukça dikkatli olmamız gerekecek bu dönemde. Dini konularla ilgili stresler zaten gündemde var. Dini çatışmalar, kutuplaşmalar ve farklı grupların birbirlerine yaptığı saldırılar gündemde. Bu konular daha fazla tetiklenebilir önümüzdeki süreçte de. Su kıtlığıyla ilgili gündemler devam edecek. Son dönemde özellikle İran'da ciddi bir su sıkıntısı yaşandığını gözlemliyoruz. Bu haberlerin farklı ülkelere yayıldığını gözlemleyebiliriz. Yine aynı zamanda önümüzdeki süreçte zaten geçmiş videolarda da paylaşmıştım. Mars ve Plüton üçgen açı döngüsünün önümüzdeki süreçte suyla ilgili, kurak hava şartlarıyla ilgili ciddi bir sınav vereceğimize işaret ediyor. Satürn'ün de Boğa burcuna geçmesi özellikle tarım sektörüne şimdiden hazırlanmamız gerektiğine işaret ediyor. Yani tarım sektöründe kurak hava şartlarına göre ciddi yatırımlar, yapılanmalar yapılması gerekliliğine gökyüzü şimdiden uyarı veriyor. Bizim de bu uyarıları dikkate alıp bu yönde önlemler almamız gerekecek. Değişen hava şartları gündemde olabilir. Hortumlar, depremler özellikle tutulma dönemlerinde oldukça hissedilir olabiliyor. Gök gürültülü yağışlar söz konusu olacaktır. Yanıltıcı haberler daha fazla gündemde olabilir bu süreçte. Bunu biraz daha farklı bir noktadan da yine aktaracağım sizlere. Merkür, Güneş ve Ay'la da kavuşunda sayılabilecek bir derecede Merküryen konularda da bazı aksamalar gündemde olacak. Buna da biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Ayın ilk yapacağı açı tutulma sonrasında Neptün olduğundan dolayı özellikle yine tekrardan dolandırıcılıklara karşı, tuzaklara, gizli saldırılara, entrikalara ve gizli düşmanlıklara karşı çok dikkatli olunması gereken bir tutulma sürecindeyiz. Neptün'ün yine aslında kafa karıştırıcı gündemlerle karşılaşma ihtimalimizi, aldatıcı bazı durumlarla karşılaşma ihtimalimizi yükseltecektir.
Liderlerin tutuklanması, tutukluluk sürelerinin devam etmesi gündemde olacak gibi duruyor. Bu süreçte sarsıcı gelişmelerle karşılaşmaya devam edebiliriz gibi duruyor. Saros serisine baktığımız zamansa 9 Güney serisinden bir tutulmayla karşı karşıyayız. Uzun süredir devam eden endişelerle ilgili gündemlerin hala ön planda olacağını bizlere düşündürüyor. Bu gündemleri, bu endişelerin giderilmesiyle ilgili çalışmaların aslında gerçekleşmesi gerekliliğini bizlere hatırlatıyor. Özellikle bürokratik işlemlerde dikkatli olmamız gerekiyor. Belgelerle ilgili, sağlık sigortalarıyla ilgili, vergilendirmelerle ilgili ciddi dikkatli olmamız gerekliliğine dikkat çekiyor bu tutulma. Endişe verici haberler de çok daha fazla gündemde olabilir bu süreçte. Bu da yine bu tutulma serisinin bize verdiği mesaj. Türkiye an haritasında ve Türkiye kendi ülke haritasında da 4. ev tetikleniyor. 4. ev daha fazla muhalefetle ilgili, iç politikayla ilgili konulara işaret ediyor. İç politikada ciddi kırılma noktalarının yaşanacağı, ciddi adımlar atılacağını söyleyebiliriz. Burada özellikle CHP noktasında önemli gelişmelerle karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olacak. Zira tutulmayla aynı gün içerisinde bir kurultay gerçekleştirecekler ve bu Özgür Özel'in de doğum günü aynı zamanda oldukça önemli bir işaret olarak düşünülebilir. Tabii ki 4. ev emlak sektörüyle ilgilidir, aileyle ilgilidir, aile yapılarıyla ilgilidir. Bu konularda da yine önemli gelişmeler söz konusu olacaktır. Maddi güvenceler ve tasarruflarla ilgili gündemleri daha fazla bu tutulmada ön planda görebileceğiz. Kişisel güvenlik ve ülkenin güvenliğiyle ilgili temalar daha fazla ön planda olacak gibi duruyor. Bu tutulmanın Markap sabit yıldızıyla da kavuşumda olduğunu belirtmekte büyük bir yarar olduğunu düşünüyorum. Çünkü Markap sabit yıldızının da yine dinle ilgili konulara dikkat çektiğini gözlemliyoruz. Tutulmayla kavuşumda olduğundan dolayı bu konuların patlak verdiğini, belki de aslında bu konularla gündemin saptırılmaya çalışıldığını da gözlemleyebiliriz. Yanıltıcı gündemlerle bazı şeylerin üzerinin örtülmeye çalıştığını da gözlemleyebiliriz bu süreçte. Genel etkilerine baktığımız zaman dindarlık, geniş bilgi, aslında burada geniş bilgiyi ben biraz da bilgi kirliliği, diğer faktörlerle de bağdaştırdığım zaman burada bir bilgi kirliliği, medyada da yanıltıcı haberlerin ortaya çıkma ihtimalinin yükseldiğini düşünüyorum. Eğitim çalışmaları, seyahatler, ticaret ve yolculuklarla ilgili aslında olumlu bir enerji sağlıyor. Kişisel anlamda zihin ve ruh gücü verecek bizlere. Kriz anlarında istikrarımızı koruma, bu yönde bize beceri de verecek diyebiliriz. Depresyon ve psikolojik rahatsızlıklar da gündemde olabilir. Robson'a göre dindarlık, yine geniş bilgi, eğitim çalışmaları ve seyahatlerle ilgili gündemler ön planda olacak gibi duruyor. Dünya astrolojisindeki etkilerine baktığımız zamansa yangınlar, fırtınalar, sıcak hava dalgaları, sis, gemi kazaları, gücün orantısız bir şekilde kullanılması, soykırım, katliamlar, hayvan saldırıları, zehirler ve bu konularla ilişkili olacak. Yine iletişim, seyahat ve hukuk konularında tarihe geçecek ilerlemeler de bu dönemde karşımıza çıkabilir. Ayrıca depremlerle ilişkili olduğunun altı da çizilmiş. Bizim edindiğimiz kaynaklar, kadim kaynaklarda bu temaların altı çizilmiş. Markap genel olarak basınç altında istikrarı koruma yeteneğini temsil ederken zorlayıcı gezegen etkileşimlerindeki Satürn'le bir karşıt açısı söz konusu. Kayıplar, düşüşler ve psikolojik sorunları tetikleyebilir. Ülkemiz gündeminde burada biz dikkat etmeliyiz. Özellikle muhalefet noktasında Satürn'le karşıt açı ve zorlayıcı bir açı olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Sınırlandırıcı bir enerjinin açığa çıkacağını gözlemleyeceğiz bu tutulmayla birlikte ve muhalefet üzerinde bu etkinin ortaya çıkacağını da düşündüğümüz zaman bu tutukluluk süreçleriyle ilgili olumsuzlukların, belki yargı süreçleriyle ilgili olumsuzlukların devam edeceğini gözlemleyebiliriz.
2016 yılında Eylül ayındaki tutulmada markup sabit yıldızı yine kavuşumdaydı ve o dönemde Trump seçimi Obama'nın yasalar nedeniyle üçüncü kez katılamayacağından dolayı kazanmıştı. Yani bu markup sabit yıldızının da bazı şeylere işaret ettiğini söyleyebiliriz. Ülkeler haritası üzerinden ilerlemeye başlayalım isterseniz. Gelin İran'dan başlayalım. İran önümüzdeki dönemde yeniden gündeme oturabilir. İran haritasına baktığımız zaman ikinci evde gerçekleşecek olan bu güneş tutulması Satürn karşıtlığıyla birlikte ülke haritasında 8. evde bulunan Mars ve Merkür'le de karşıt açıda gerçekleşecek. İkinci ev daha fazla ekonomik konulara aslında işaret ediyor. 2-8 ev aksı hem maddi konulara, ekonomik konulara, ülkenin uyguladığı vergilendirmeler ve dış borçlarla da bağlantılı bu alanda bir tutulma deneyimleyecekler. Bu da şu demek olacak, yani İran daha fazla ekonomik alanda bir stres alacak gibi duruyor bu tutulmayla birlikte. Ay tutulmasının da 2-8 ev aksındaki ay düğümlerini tetiklemesi ve ayın etkisinin burada hala aktif olması ekonomik anlamda İran'ın oldukça zorlu bir dönemden geçeceğine işaret ediyor. Özellikle İsrail'le olan çatışması ekonomik zorlanmayı daha da tetiklemiş gibi gözlemlenebilir. Bu tutulmaları da yine İran halkı ekonomik yaptırımlar ve kötüye giden ekonomi neticesinde bir ayaklanma, bir isyan yoluna gidebilir veya bu alanda 4. evi etkileyecek bazı gelişmeler de gündemde olabilir. Aslında yıllardır devam eden ekonomik baskılar halkı ayaklandırma noktasına da getirebilir. Transit Mars'ın 29. derecede natal Jüpiter'i tetiklemesi ve Mars'ın 3. evde Terazi burcunda bulunması İsrail'e çatışma riskini yükseltebilir. Ayrıca transit Jüpiter'in de 4. evdeki natal Uranüs'ü tetiklemesi beklenmedik ani sarsıcı olayları, özellikle halkı etkileyecek durumları tetikleyebilir. Az önce bahsetmiş olduğum isyan ihtimali de gizli operasyonlar neticesinde tetiklenebilir. 29. derecede bulunan Güneş'in de yine Jüpiter'e atmışlık yapması, bu noktanın 3 gezegen tarafından tetiklenmesi ve kontrol dışı olay ve durumların İran gündemine damga vurma ihtimalini yükseltiyor. Ekim ortasında oldukça riskli etkilere sahip 1953'teki Ajax darbesiyle oldukça ortak yanları var bu tutulmanın. İsrail'e geçtiğimiz zamansa ilerletilmiş haritasında Eylül-Ekim ayları içerisinde Mars'ın tetiklenecek olması saldırgan tutumunu artıracağını bizlere düşündürüyor. Geçtiğimiz videolarda da benzer yorumlarda yaptık ve aslında da İsrail'in bu yönde ilerleme kaydettiğini de ne yazık ki gözlemledik. Profeksiyonda 11. evin tetiklenmesi Mars'ı aktive edecek. Aslan burcunda Mars'ın tetiklenmesi hem Filistin'e hem de İran'a yönelik saldırılarını artırma ihtimaline işaret ediyor. Bu güneş tutulması İsrail haritasının 12. evinde gerçekleşecek. Bazı kayıpları gündeme getirebilir. Bazı olayların kontrol dışına çıkma ihtimalini bizlere düşündürebilir. Gizli saklı perde arkasındaki hedefleri de yine ilginç ve çarpıcı bir şekilde gündeme gelebilir. Tutulmanın hemen öncesinde Mars 60'lığı netleşecek. Transit Mars'ın 1. evlerinde 29. derecede kritik çatışma girişimleri söz konusu olabilir. Aslında Mars'ın 1. evde olması bir noktada da İsrail'in de karşı saldırılara maruz kalma ihtimalini bizlere düşündürüyor. Transit Merkür'ün 12. evdeki konumu ve hem natal ay hem de natal Venüs'ü aynı anda tetikleyecek olması gizli anlaşma, sözleşme hedefleri veya gizli işbirlikleri, politik krizlerle ilgili gündemleri açığa çıkarabilir. Amerika başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleriyle ilişkilerinde de bazı yeni çıkmazları tetikleyebilir, ancak İsrail uzlaşıdan uzak durmaya devam edecek. 3. evlerindeki natal Jüpiter hem transit Satürn hem de transit Mars'ın orta noktası, yani yayılmacı politikasını devam ettirecek bir İsrail görmeye devam edeceğiz gibi duruyor.
Güneş dönüşü haritası üzerinden değerlendirme yaptığımız zaman da İsrail'in bu ay içerisinde gireceği çatışmalardan zararla çıkma ihtimali daha fazla gibi görünüyor. Netanyahu halk ve muhalefet tarafından da oldukça sıkıştırılabilir bu süreçte. İlerletilmiş haritasında Ekim ayında natal Mars'ın tetiklenecek olması, İran haritasında da Ekim ayına vurgu olması, Ekim ortasında iki ülke arasındaki gerilimin artma ihtimaline de işaret edebilir gibi duruyor. Türkiye haritasına baktığımız zamansa öncelikle Türkiye an haritası üzerinden değerlendirme yaptığımızda İkizler Burcu'nun yükseldiğini görüyoruz. Giriş kısmında da belirttiğimiz gibi Uranüs'ün de İkizler Burcu'nda ancak 12. evde bulunmasından dolayı daha fazla eğitim, ulaşım, gençler, üniversiteler, üniversite öğrencileri, dini konular, ticaret, komşu ülkelerle ilişkiler ve ticari ilişkiler, medya, iletişim, sosyal medya konularında beklenmedik gelişmelerle karşılaşma ihtimalimize işaret ediyor. Uranüs'ün 12. evde bulunması ve 9. evi temsil etmesi yargı süreçleri ve tutuklanmalarla ilgili gündemlerin tetikleneceğine işaret ediyor olabilir. Venüs-Uranüs arasında 4. evde gerçekleşen kare açıda yine kadın sanatçıların onların sağlık durumu veya tutuklanmasıyla ilgili gündemleri getirebilir. Türkiye ülke haritasında 3-12 ev aksında gerçekleşecek olan kare açı, kadın bir basın mensubunun da tutuklanmasını yine bizlere düşündürebilir. Haritanın diğer açıları da oldukça dikkat çekici. 29 derecede balığa gerileyen Satürn natal ayla kare yapacak. Hatta natal ay bu tutulmanın apex noktası durumunda. Bu da halkın refah seviyesi, huzuruyla ilgili zorlayıcı bazı gelişmelerin gündeme gelme ihtimaline işaret ediyor. Özellikle vergiler, dış borçlar, ekonomik düzenlemelerle ilgili de önemli ve halkın refah seviyesini düşürecek gelişmeler söz konusu olabilir. Devalüasyona çok yakın bir seviyede ilerliyor aslında ekonomi, ancak bu yönde hala bir adım görmüyoruz. Bazı düzenlemeler yapılacağına dair bilgiler var. Hatta önümüzde 2028 yılına kadar nasıl ilerleyeceği, döviz kurlarının ne kadar değer kazanacağına dair bazı raporlar açıklansa da aslında burada beklenilenin dışında da bazı durumlarla karşılaşabiliriz tutulma sonrasında. Ancak para ve ekonomi temelinde değişen ve dönüşen gündemlerle karşılaşacağımızı net olarak söyleyebiliriz. Bu değişim ve dönüşüm nasıl yansıyacak hayatımıza hep birlikte göreceğiz. Transit Jüpiter'in Venüs'ü tetiklemesi tutulmanınsa hem Venüs hem de şans noktasıyla üçgen açısının olması yabancı kur karşısında Türk lirasının değer kaybetme ihtimalini yükseltiyor. Venüs karesinin de önümüzdeki hafta netleşecek olması ekonomiyi bu tutulmada çok konuşacağımızı bizlere düşündürebilir. Ani ve beklenmedik ekonomik gelişmelere açık olacağımız bir süreç bizi bekliyor. Yine ay düğümlerinin de Venüs'ü etkilemesi değer artışlarının önümüzdeki dönemde gündemi ele geçirme ihtimalini artırıyor. Jüpiter'in Venüs'te yaptığı etki, yani piyasalardaki dalgalanma, TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesi ihtimalini de artırıyor. Dışa bağımlı bir ekonomik yapıya sahip olduğumuzdan dolayı aslında etkiler olumlu olabilecekken tam tersi yönde çalışıyor. Jüpiter'in bu yılın yöneticisi olması da Jüpiter'in bu etkisinin çok daha güçlü hissedilme ihtimalini artırıyor. Savunma harcamaları, sağlıkla ilgili konular mutlaka gündemde olacaktır. 19 Eylül'de gökyüzünde bir uçurtma açı kalıbının oluşması da hem muhalefet hem de ekonomik alanda yine önemli gelişmeleri beraberinde getirecek. İlerletilmiş haritada da Venüs, Güneş, Neptün'le olan kare açıları piyasalardaki belirsizliği artıracak gibi görünüyor. Güneş'in altınla doğrudan bağlantısı, Venüs'ün bir zenginlik gezegeni olarak altın fiyatları üzerinde etkiye sahip olduğu bilgisiyle birleştirdiğimiz zaman da Venüs-Güneş arasındaki kare açının altın fiyatları üzerinde zorlayıcı bir etki yaratmasının da muhtemel olduğunu düşünebiliriz. Bu durum piyasada güven eksikliği, volatilite artışı veya değerlerde bir düşüş şeklinde de kendini gösterebilecek. Bunlar bir yatırım tavsiyesi değil ayrıca. Kare açı bu iki gezegenin temsil ettiği alanlarda bir gerilim yaratacak.
Güneş dönüşü haritası da Eylül ayında 11. eve vurgu yaptığından dolayı belediyeler, meclis, anayasa, belediye başkanlarıyla ilgili gündemleri bu süreçte çok daha güçlü gündemde göreceğimize işaret ediyor. Zaten de gözlemliyoruz gündemi hepsimizin takip ettiği gibi. 21 Eylül Türkiye açısından önemli bir tarih olacaktır. Çünkü CHP de aynı gün içerisinde bir kurultay yapmaya, olağanüstü bir kurultaya gitme kararı aldı. Ve bu tarih yine baktığımızda Özgür Özel'in de doğum günü, kendi doğum gününde böyle bir kurultaya gitme kararı aldı CHP ve Özgür Özel. O yüzden de yine Eylül ayı içerisinde CHP'nin de kuruluş yıl dönümü olması CHP açısından oldukça önemli gelişmelerin yaşanacağına işaret ediyor. Özgür Özel'in haritası üzerinden ilerlediğimiz zaman çok hızlı, ani, beklenmedik gelişmelere açık bir gün yaşama ihtimalimizi işaret ediyor. Özgür Özel hakkında da bazı yolsuzluk suçlamaları gündeme gelebilir. Bu konuda aslında yasal süreçlerle ilgili gündemlerle karşılaşması söz konusu olabilir. Yasal ve yapısal bazı uygulamalarda Özgür Özel'i yıpratmaya çalışabilirler parti içerisinde. Kontrol dışı olaylarla karşılaşma ihtimalimiz oldukça yüksek olacak bu kurultay sürecinde. Beklenmeyeni beklememiz gerekebilir aslında. 21 Eylül tutulma Türkiye haritası üzerinden değerlendirme yapacak olursak, Başak Burcu'nda az önce de belirttiğim gibi 4. evde gerçekleşecek muhalefet ve iç politika sarsıcı gelişmelerle karşımızda olacak. 4. ev konut, emlak piyasaları, kamu binaları, ulusal vatanseverlik, milliyetçilik konularını, hükümetin temellerini ilgilendiren konulara işaret ediyor. Devletin yürütme organındaki personellerle ilgili konulara işaret ediyor. Tarım, mahsuller ve ziraatla ilgili konulara işaret ediyor. Madenlerle ilgili konularda yine gündemde olacaktır. İçişleri Bakanlığı ve muhalefeti ilgilendiren bir alan. Tüm bu konularda önemli etkiler alma ihtimalimiz var. Satürn'le karşıt açıda gerçekleşecek olan bu tutulma özellikle muhalefeti ilgilendiren önemli gelişmeleri gündeme getirecek belirttiğimiz gibi. Tutuklulukla ilgili konular gündemde olacaktır. Liderler, sanatçılar, gazetecilerle ilgili de zorlayıcı bazı etkileri beraberinde getirebilir. Tutulmanın Türkiye'nin natal ayıyla kare açı yapması ve bir T kare açı kalıbı oluşturmaları oldukça dikkat çekici. Merkür'ün de Mars'la kavuşuma ilerlemesi, tutukluluk süreçleriyle ilgili haberler, gelişmelerin veya alınan yeni kararların gündemi meşgul etme ihtimaline işaret ediyor. Transit Mars tutulmadan önce natal Satürn ve Venüs kavuşumunu tetikleyeceği için de ekonomik daralma, finans, para borsa alanında zorlayıcı etkiler getirebilir. Aile üçgen açısı da değişen ekonomik koşulları tetikleyecek gibi duruyor. Kontrol edilmekte zorlanılacak ekonomik gelişmeler gündemde olabilir. Yönetim kadrolarında, kabinede de değişiklikler, yeni stratejik yapılanmalar söz konusu olabilir. Vergiler, dış borçlar, vergi politikaları da ekonomik değişim unsurları ve değişimi tetikleyecek unsurlar söz konusu olabilir. Parayla ilgili önemli gelişmeler söz konusu olacaktır. Bunları daha önce de belirttim. Devalüasyonu aslında geri plana atmak, bu ihtimali gerçekleştirmemek için bazı çalışmalar yapılıyor. Ancak temelde kontrol edilemez, öngörülemez ve halkı etkileyecek, değişim getirecek bazı olaylar gündemde olacak gibi duruyor. İsrail'le ilişkilerde yine gerilim söz konusu olabilir. Türkiye'de 2026'daki tutulmaları 3-9 ev aksında deneyimleyeceğinden dolayı ticaret, eğitim, ulaşım, ticaret yolları, uluslararası ticaret konularında önemli gelişmelerle karşılaşabilecek diyebiliriz. Aslında Satürn'ün etkili olması bu tutulmada sınırlandırmaları, kısıtlamaları beraberinde de getirebilir. Türkiye açısından zorlayıcı ekonomik ve iç politika gündemlerine vurgu yapacağını temelde söyleyebiliriz bu güneş tutulmasının. Amerika haritasına baktığımız zamansa güneş tutulması Amerika haritasının tam da tepe noktasında gerçekleşiyor. O nedenle
yönetime yani Trump'a, Amerika'nın imajına odaklanacağımız bir tutulma olacağını söyleyebiliriz. Uluslararası ticaret politikalarında önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Merkür'ün özellikle bu tutulmadan tetik alması, gündemden düşmeyen tarifler ve ilgili yeni gündemleri tetikleyebilir. Merkür'ün Satürn'le olan üçgen açısı da yeni stratejilerin gündemde olacağına işaret ediyor. İç politikada kritik kararlar alınabilir. Satürn-Neptün kavuşumunun 4. evin girişinde bulunması özellikle muhalefet üzerinde zorlayıcı bir etki yaratabilir. Trump yönetimi demokratları tutulmalar sürecinde oldukça zorlayabilir. Transit Mars'ın da natal Merkürleriyle kare açıda olması Amerika'nın herhangi bir savaşa dahil olma ihtimalini bizlere düşündürebilir. Bu yönde bir karar açıklanabilir. Tutulma haritasında Uranüs ve Plüton'un MC noktasına olan üçgen açıları halkı ayaklanmaları, askeri ve savunmayla ilgili konuların ve yine ekonomiyle ilgili konuların gündemde ciddi şekilde yer alacağına işaret ediyor. Ekim ayı ortasında Amerika'nın uluslararası ticari girişimlerinde zorlu bir sınavdan geçeceğini söyleyebiliriz. Uluslararası vergi politikalarının halka olumsuz yansımaları söz konusu olacaktır. Bu durum Trump'ı oldukça zor bir pozisyonda bırakabilir. Amerikan ekonomisinin kayıplar vereceği bir dönem olarak da tarihe geçebilir. Tutulma natal Merkürleriyle bir 60'lık açı gerçekleştireceğinden dolayı da ulusal borç, ulusal varlıklar, yabancı finansal ilişkiler, gümrük vergileri, vergiler, gelir kaynakları, dondurulmuş varlıklarla ilgili konuların çok daha fazla ön planda olacağını bizlere düşündürüyor. Özellikle yine FBI ve CIA'in veri toplama ve belki de dahil oldukları gündemlerle de daha fazla Amerika gündeminin meşgul olacağını söyleyebiliriz. Satürn-Neptün retroları tamamlanıp 4. evlerinde düz harekete geçtiği zamansa iç politikalarında ciddi bir kaosun baş gösterme ihtimali de yükselecek. Venüs'ün tutulmanın ertesinde natal Plütonlarıyla karşı karşıya gelmesi komşu ülkelerle doğal kaynakları üzerinden güç çatışmalarını da yine tetikleyecek gibi duruyor. Buradan Trump'ın haritasına geçiş yaptığımız zamansa aslında bu tutulmanın Trump'ın haritasında çok önemli bir noktaya etki etmediğini gözlemliyoruz. Herhangi bir derecesine ciddi bir etki yaratmadığını gözlemliyoruz. Ancak ilerleyen günlerde Ekim ortasına doğru transit Jüpiter ve natal Satürn kavuşumda olacaklar. Trump'ın bu dönemde uluslararası birlikler ve müttefikleriyle ilgili ticari yapılandırmalar içerisine girme ihtimali yüksek gibi görünüyor. Hem komşuları hem de uzak ülke işbirliklerinin gündemde olacağını ve ekonomik yapılanma gündeminin bu dönemde daha fazla ön planda olabileceğini düşünebiliriz. Kabinesiyle ilgili çalışmaları yine bu dönemde dikkat çekebilir. Ülke ekonomisini kalkındırmak için gizli ticari anlaşmalar veya özünde başka hedefleri olan ticari anlaşmalarda tetiklenebilir. Zelenski'nin haritasına baktığımız zaman aslında 12. ev profeksiyonunda olduğunu ve tutulmalardan da olumsuz etkiler aldığını gözlemliyoruz. İlerletilmiş haritası da özellikle yine Eylül ayı içerisinde Zelenski'nin oldukça stresli bir döneme giriş yapma ihtimaline işaret ediyor. Aslında Ukrayna liderliğiyle ilgili statüsünün zorlanacağını da düşünebiliriz. Rusya geçtiğimiz günlerde Zelenski'nin aslında şu anki konumunda yasal olarak bulunmadığını, Ukrayna'nın yeni bir seçime gitmesi ve yeni bir lider seçmesi gerekliliğinin altını çizdi. Muhalefet de bu yönde oldukça zorlayıcı bir tutum içerisinde olabilir. Ayrıca çok ciddi dolandırıcılık iddiaları da söz konusu. Bu alanda özellikle silah alım satımıyla ilgili ciddi dolandırıcılık iddiaları da var. Bu yönde Zelenski koltuğunu kaybetme ihtimali yaşayabilir. Hayati tehlikesi de yüksek olabilir. Geçtiğimiz dönemlerde de yine zaten bu yönde suikast girişimlerine maruz kalmıştı. Zelenski oldukça zorlu bir dönem geçirecek bu tutulma sonrasında. Halkın savaşa karşı artık isyan bayrağını çekebileceği ve yine halkın mağduriyetinin yükselişe geçebileceği bir Eylül dönemi. Dış müdahaleler halkın yaralarını sarmaya yönelik olsa da hem olumlu hem de olumsuz gelişmeler aynı anda gündeme gelebilir. 21 Eylül'deki tutulma natal Marslarıyla yakın derecede olacak ve savaşın bu dönemde alevlenme ihtimaline işaret edecek.
Ukrayna'nın daha da büyük zarara uğrayabileceği bir döneme giriş yaptığını söyleyebiliriz. Tabii ki diğer cepheye bakacak olursak Rusya bu dönem oldukça aktif olacak gibi görünüyor. İlerletilmiş haritaları, Rusya'nın güneş dönüşü haritaları bu etkiye işaret ediyor. Rusya 2025 Aralık ayı sonrasında belki barış ve uzlaşıya biraz daha yakın olabilir gibi. Rusya 21 Eylül tutulmasında 3-9 ev aksında bu etkiyi alacak, tutulma etkisini alacak. Bu da daha fazla ticari birliklerini geliştirme konusunda kendisini etki edecek gibi duruyor. Tutulmadan daha çok diğer gezegen transitleri de yine Rusya haritası üzerinde etkili olacak. Geçtiğimiz aylarda yaşandığı gibi muhalefet veya Putin'in kendi kabinesinden kişilerle ilgili suikast olayları, gizli saklı gelişmelerin gündeme gelmesi tekrar edebilir. Uluslararası ticaretle ilgili zorlu bir etki alabilirler, ancak öte yandan da Rusya'nın Avrupa ve Amerika haricinde özellikle Doğu ülkeleriyle ticari birlik kurma noktasında yapıcı adımlar atacağını daha fazla bana düşündürüyor. Bildiğiniz üzere BRICS kelimesindeki R zaten Rusya'yı temsil ediyor. BRICS bu tutulmanın önemli haritalarından birine sahip. Onu da birazdan değerlendireceğim. Yunanistan'a baktığımız zamansa Yunanistan haritasında Başak Burcu'ndaki güneş tutulması haritanın dip noktasında gerçekleşiyor. Natal Jüpiter bu kez ay düğümleriyle tam kavuşumda ve natal ay düğümleri büyük bir kare oluşturuyor. O yüzden de çalışma hayatıyla ilgili, devlet dairelerindeki bürokrasiyle ilgili, sağlık sektörüyle ilgili, bir diğer taraftan da uluslararası ilişkileriyle ilgili önemli gündemler Yunanistan'da daha fazla ön plana çıkacak. Çalışma saatleri ve çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler noktasında geçtiğimiz günlerde de daha uzun ancak 4 gün çalışma programı şeklinde bazı öneriler gündemdeydi. Muhalefet ve Mitsotakis yönetimi arasında hareketli bir dönem geçebilir önümüzdeki süreçte. Doğal afetlere karşı da yine Yunanistan'ın oldukça dikkatli olması gereken bir döneme işaret ediyor olabilir bu tutulma. Az önce de bahsettiğim gibi BRICS önemli bir etki alacak. BRICS ile ilgili önemli gündemleri karşılayabiliriz tutulmayla birlikte. Çünkü 20 Eylül 2006 yılında Başak Burcu'ndaki güneş tutulmasından 2 gün önce BRICS aslında kuruldu ve resmi olarak bildirildi dünya kamuoyuna. Ve bu tutulma BRICS haritasının da doğal olarak tepe noktasında gerçekleşiyor. BRICS'in yaş günü ve güneş dönüşü gibi de değerlendirebiliriz. Satürn etkisi ciddi bir yapılanma sürecine gireceklerini bizlere düşündürüyor. Amerika'nın yaptırımlarına karşı yapısal bir dönüşüm içerisinde olacaklarını ve bu gruba dahil olan ülkelerin çok daha sıkı ve disiplinli bir çalışma içerisine girebileceğini düşünebiliriz. Kendi içlerinde zaman zaman ayrı düştükleri durumlar söz konusu olabilir ama özellikle Şubat sonu Mart ayı gibi BRICS cephesinde önemli gelişmelerle karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olacak. Bu yıl 8. ev profeksiyonunda olmalarından dolayı da evet krizler yaşanabileceğini düşünebiliriz, ancak 8. ev bizim paramız anlamını da taşır. Uluslararası finansal ilişkiler alanıdır aynı zamanda. O yüzden de bizler BRICS'i önümüzdeki dönemde çok daha ciddi bir şekilde gündemde görebileceğiz gibi duruyor. Avrupa Birliği oldukça önemli bir dönemeçten geçiyor. Avrupa Birliği haritasına baktığımız zamansa ekonomik temelde bir dönem yaşanacağını ve bu problemin temelinde de savaş ve savunma harcamalarının aslında problem yaratma ihtimalini görebiliriz. Özellikle Almanya hükümetinin savunma harcamalarıyla ilgili son dönemlerde çıkışları olmuştu. Almanya ülke haritasında Merkür'ü etkileyen 3. evde bir tutulma deneyimleyecek olmaları komşu ülke ilişkilerinde gündemleri ve büyük ihtimalle anlaşmazlıkları gündeme getirecek. Genişleme politikaları üzerinde de gergin bir gündem açığa çıkabilir. Ekonomi ve Avrupa Birliği borsalarının da olumsuz etkileneceği bir sezona giriş yapıyoruz. Almanya haritasında Kiron karesinin aktif olması, Mars'ın Kironları etkilemesi, savaş, savunma ve muhalefet konularında yönetimin stresli bir dönemden geçeceğini düşünebiliriz.
kontrol dışına çıkan ve halkı yaralayacak gelişmeler söz konusu olabilir. Uluslararası vizyon ve hedeflerini yeniden yapılandırma yoluna gitmeleri gerekebilir. Savunma anlaşmaları üzerinde fikir ayrılıkları, kopmalar yaşanabilir. Yine gençlerin de protestoları bu dönemde gündemde olabilir. Çin ekonomisinin aslında yine baktığımız zaman bu dönemde biraz olumsuz etki alacağını, bu tutulmayla birlikte olumsuz etkiler alabileceğini de gözlemleyebiliriz. Fransa'ya baktığımız zamansa Fransa Avrupa Birliği içerisinde önemli bir nokta olarak dikkat çekiyor son dönemde ve aslında iz düşümü haritasına baktığımız zaman da stresin Fransa üzerinde yoğunlaştığını gözlemliyoruz tutulma haritasında. Son dönemde yine hükümet krizinin ortaya çıkması ve aslında halkın da yine ekonomik konularda sesini duyurmaya çalışması ve her şeyi bloke etme kampanyası yürütmesi bakalım nereye varacak? Özellikle tutulma haritasından yola çıkarak bu gelişmelerin nereye varacağına bakarsak öncelikle Ekim ayı içerisinde 8. ev profeksiyon dönemlerine girecek olmaları ülkenin yeni bir krize sürüklenme ihtimalini güçlendiriyor. Tutulmanın 6. evde gerçekleşecek olması isyanların artışını ve bir krizi mutlaka gündeme getirecektir. Satürn'le karşıt açıda gerçekleşecek olan tutulma birçok kişinin belki de tutuklanmasını ve bazı can kayıplarını da gündeme getirebilir. 4. evin güneş dönüşü haritasında yükselmesi iç politika gündeminin önümüzdeki süreçte oldukça gündem yaratacağını bizlere düşündürüyor. Özellikle Ocak ayında hükümet krizi, muhalefet, halk ve yönetim arasında çatışmalar yükselişe geçebilir. Dünya gündemini ve önümüzdeki süreçte hangi konuların ön plana çıkma ihtimalini değerlendirdim kısaca sizlerle. Gelin şimdi burçlarınız özelinde de bu tutulmanın size nasıl bir mesaj verdiğini değerlendirmeye başlayalım. Sevgili yükselen koçlar ve koç burçları 21 Eylül akşamı Türkiye Ankara saatiyle 10.54'te Başak Burcu'nun 29. derecesinde Satürn karşıtlığı ve Markap sabit yıldızı kavuşumunda bir parçalı güneş tutulması deneyimliyoruz. Gelin bakalım bu tutulmanın size verdiği mesaj ne olacak? Bu tutulmayı nasıl yönetmeniz gerekiyor? Tüm detaylarıyla başlayalım dilerseniz. Öncelikle Başak Burcu demek sizin 6. eviniz demek. O yüzden de dikkat etmeniz gereken alan çalışma hayatınız, çalışma arkadaşlarınızla ilişkileriniz, sağlığınız, evcil hayvanlarınız, gündelik rutininiz. Bir işverenseniz çalışanlarınızla ilişkileriniz, devam eden bürokratik işlemleriniz, evraklarla ilgili konularınız varsa özellikle bu konulara çok dikkat etmeniz ve kritik bir süreçten geçtiğinizin bilinciyle davranmanız gerekecek. Güneş tutulması baktığımız zaman özellikle bu alanlarda yeni girişimler yapmışsanız buna bir dikkat çekiyor olabilir. Diğer taraftan Satürn'le karşıtlığı ayrı bir dikkat çekici nokta. Çünkü burada Satürn bize şu mesajı veriyor olabilir. Bunu kaçtır tekrar ediyorum, hani tekrara düşüyormuşum gibi belki sizi biraz sıkıyor olabilirim ama Satürn retrosu Balık burcunda son kez gerçekleşiyor ve bize önemli bir mesaj veriyor. Bizler hayatımızda neleri bırakmaya hazırız önümüzdeki sürece giriş yaparken burada bir sorgulama içerisine düşürebilir bizleri. Satürn sizin kariyer evinizin yönetici gezegeni, toplumsal statü alanınızın aslında yönetici gezegeni olmasından dolayı da bu alanda kendinize yeni bir rota çizdiniz mi Satürn balık sürecinde? Ve çizdiyseniz bu yoldan ilerlemeye ne kadar eminsiniz? Bu yolun doğru yol olduğundan ne kadar eminsiniz size bir kez daha sorgulatabilir veya bir rota çizmiş olabilirsiniz ama bu yoldan devam etmek için hayatınıza gerçekten de ne kadar yapılandırıcı olduğunuz son dönemlerde, ne kadar girişimler yaptınız, bunu bir kez daha size sorgulatacak. 6-12 ev aksında çalışma hayatınız ve kariyer hayatınız üzerinde bir tutulma etkisi gerçekleşecek. Tabii ki 29. derecede olması
Kritik bazı kararlar almaya da sizi yönlendirebilir. Dediğim gibi belki bir şeylerden vazgeçmeyi, bırakmayı da sizlere düşündürebilir ve önemli bir dönemeçte olduğunuzu size hatırlatabilir. Temelde dediğim gibi çalışma hayatınız, yapacağınız yeni girişimlerle ilgili önemli bir süreçten geçtiğinizi, tabii ki ayın da 4. evinizi temsil etmesiyle birlikte hem çalışma hem de özel hayatınız temelinde kritik bir dönemeçten geçtiğinizi bizlere düşündürebilir. Bu alanlarda ne kadar düzenli, programlı veya analitik olabildik, doğru eleştirilerde bulunabildik ve bu eleştiriler noktasında da ne kadar önümüze doğru bir yol çizebildik, bunları bize hatırlatacak da diyebiliriz temel anlamıyla. Merkür'ün yine burada aslında baktığımızda tutulmayla yakın derecelerde olması Merküryen konularında ön planda olacağını bizlere düşündürüyor. Merkür aslında Terazi burcunda ilerlemeye başladığında da fikirsel anlamda ikilemlere düşeceğimiz bir dönem bizi bekliyor diye yorumlayabiliriz bunu. Bu tutulma Saros 9 Güney grubuna ait olduğundan dolayı da uzun vadeli endişelerin ortaya çıkması ve ele alınması temasına da vurgu yapıyor. Satürn'le baktığımız zaman aslında uzun vadedeki gelişmeleri ve planlarımızı temsil edebilir. Yavaş ilerleyen süreçleri temsil ediyor zaten ve tutulma da buna biraz vurgu yapıyor. Bir stres var zaten tutulma ve Satürn arasında. Bu konulara biraz daha fazla odaklanmamız gerekecek sevgili yükselen Koç burçları baktığımız zaman. Yani uzun süredir bizi rahatsız eden konulara biraz daha ciddiyetle yönelmemiz gerektiği mesajını veriyor bize gökyüzü. Bu konuları çözmeye çalışmamız gerekecek. Bu tutulmayla birlikte aslında bize uzun süredir endişe veren, bizim belki de biraz strese sokan konuları yüzeye çıkarma zamanı geldiğini hatırlatabilir bize bu tutulma ve az önce belirttiğim gibi de özellikle sigortalar, vergiler, evrak işleriyle ilgili konularda da dikkatli olmamız gerekecek. Şimdi bir de Markap Sabit Yıldızı'yla kavuşumu söz konusu. Markap Sabit Yıldızı'yla ilgili buradaki bağlantısı aslında bize biraz da ruh gücü verecek, zihin gücü verecek. Kriz anlarında istikrarı korumak için bize güzel bir enerji de verebilecek diye düşünebiliriz. Bilgi arayışı içerisinde olacağız aslında, bu da önemli çünkü etrafta belki de işimize yaramayacak, bizi yanlış yönlendirecek birçok bilgi söz konusu olabilir, fikir söz konusu olabilir. Bu bilgilerin içerisinden, fikirlerin içerisinden de doğrusunu bulmamız gerekecek ve bu bizi doğru yöne yönlendirecek bir bilgi de olabilir. O yüzden de aslında bizim doğru bilgilerle de yola çıkmamız gerekliliğinin altını çizen bir tutulma söz konusu olabilir. Biraz depresif bir tutum içerisinde de olabiliriz. Güneş ve Ay Satürn'e karşıt olduğunda da psikolojik olarak biraz gerilimi yüksek hissetme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Bu tutulmayla birlikte tabii ki Markap'ın Güneş'le kavuşumu dinle, bilimle, yazarlıkla, askeri konularla ilgili yine bize başarı getirebilir. Zekamız ve bilgi edinme isteğimiz bizi doğru yönlendirir aslında bu tutulma sürecinde. Ayla kavuşumunda daha anlayışlı, planlı hareket etme ve yükselme ile ilgili konularda bize aslında biraz önemli ve pozitif bir etki sağlayacak diyebiliriz. Şimdi tutulma haritasına baktığımız zaman bizler 12-6 ev aksının tetiklendiğini gözlemledik. Ve diğer taraftansa Mars'ın Kiron'la karşıt açıda olduğunu gözlemliyoruz tutulma öncesinde ve tutulma süresinde de bu karşıtlık devam ediyor. Bu da bir 7 ev aksına işaret ediyor. O yüzden de evliliğimiz, ilişkilerimiz, ortaklı işlerimiz ve rekabetli olduğumuz konularda kırgınlıklara, yaralanmalara, geçmiş hataların tekrarına açık olabileceğimiz bir süreçteyiz. Bu alanda da biraz dikkatli olmamız gerekecek gibi duruyor. Uranüs ve Venüs'ün yine kare açısı dikkat çekici. Tutulma haritasında Uranüs ve Venüs'ün kare açısı da 3-6 ev aksına işaret ediyor. O yüzden bizler özellikle yine çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimiz, değer yargılarımız,
belki o ilişkilerdeki dengesizlikler, ani çıkışlar, beklenmedik olaylara karşı da biraz dikkatli olmalıyız diye düşünebiliriz bu açı sayesinde. Belki de sizin çok beklenmedik şekilde olaylara yaklaşımınız, sıra dışı fikirlerinizi veya onların beklediğinden farklı şeylere değer verdiğinizi görmeleri sizi zor durumda bırakabilir. Bu konulara biraz dikkat etmeniz gerekebilir. Yine Venüs ve Uranüs'ün temalarından yola çıkarak da geleceğe yönelik maddi girişimleriniz, ilişkinizin geleceği, ortaklı işleriniz ve önümüzdeki süreçte rekabette nasıl öne geçebileceğinizle ilgili de aslında bir noktada sizi tetikleyecek, belki de bir uyanışı tetikleyecek bir etkiden de bahsediyor olabiliriz burada ama özellikle çalışma alanındaki ilişkilerinizi biraz zorlayacak bir etki olarak da düşünülebilir ve bu uzun vadeli bir etki de yaratabilir. Çalışma ve gündelik yaşamda karşılaştığınız kişilerle ilişkilerinizde. Kısaca özetlemek gerekirse tutulma 6. evinizde gerçekleşiyor. Sağlığınız, gündelik rutininiz, çalışma arkadaşlarınızla ilişkileriniz, çalışma hayatınızla ilgili önemli bir dönemeç olabilir hayatınızda. Yine bu noktada sağlığınız önem arz edecektir. 6-12 ev aksı Satürn'ün de 12. evden tutulmaya aslında karşıt açıda olması burada sağlığınızın sizi sınırlandıracak bazı gündemleri ön plana çıkarabileceğini düşünebiliriz. Ama öte yandan da Satürn balık döneminde kendimize yeni bir rota çizmişsek bu rotadan ilerleme noktasında kendimizden ne kadar eminiz, ne kadar yapılması gerekenleri yerine getirdik, hala bir değişiklik yapma imkanımız var. Eğer bu noktadan yaptığımız yeni girişimlerden çok emin değilsek, hala ikilemlerdeysek de kendimize yeni bir rota çizme şansımız var. Son bir dönemeç olarak da değerlendirebiliriz aslında. Ve belirttiğim gibi parayla ilgili, ilişkilerle ilgili tutulma haritası bize biraz dikkatli olmamız gerekliliğine işaret ediyor. Beklenmedik gündemler, sarsıcı bazı gündemler de karşımıza gelebilir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen boğalar ve boğa burçları 21 Eylül akşamı Türkiye Ankara saatiyle 10.54'te Başak Burcu'nun 29. derecesinde Satürn karşıtlığında Markap Sabit Yıldızı kavuşumunda önemli bir parçalı güneş tutulması deneyimleyeceğiz. Bakalım bu güneş tutulması sizin hangi yaşam alanlarınıza işaret ediyor, size verdiği mesaj ne olacak ve bu tutulma enerjisini nasıl kullanmanız gerekecek? Baktığımız zaman sizin haritanızda 5. evinizi etkileyen bir tutulma söz konusu. 5. evimiz aşk hayatımızla, flört hayatımızla ilgilidir. Bir diğer taraftan çocuklarımızla bağlantılıdır. Biraz spekülatif bir alandır. Yeteneklerimizi, sportif yeteneklerimizi, sanatsal yeteneklerimizi ortaya koyduğumuz bir alandır. Öte yandan yeni girişimler yaptığımız, yeni adımlar attığımız bir alandır. Yaşamsal konforumuzla ilgilidir. Sahnede olmamız gerektiği bir alandır aslında. Bir diğer taraftan da sahneye çıkma ihtiyacımızı da tetikleyen bir alandır. Özellikle gezegenler ve etkileşimler bu alanda olduğunda bizlerin kendimizi belki de biraz daha fazla görünür kılması gerekliliğini hatırlatan etkiler de alabiliriz. Şimdi tutulma bu alanda dedik 29. derece kritik bir derecedir. Bu alanda çok ciddi son noktada hayatınıza yön verecek önemli adımlar atabileceğinizi düşündürebilir aslında bu güneş tutulması. Satürn'le karşıtlığı söz konusu. Sizler daha fazla aslında hayatınızda yeni girişimler yaptığınız konularda dikkatli olmanız gerekliliğini fark edebilirsiniz sevgili yükselen boğa burçları. Çünkü burada yeni girişimler yaptığımızda önünü göremiyoruz. Bu bir çocuk sahibi olma olarak değerlendirilebilir. Aşk hayatınız, bir ilişkiye başladığınızda, bir flörte başladığınızda nasıl ilerleyeceğini, nereye varacağını bilemiyor olabilirsiniz. Sahneye çıktığınızda da karşınızdaki izleyici kitlesinin veya kendinizi göstermek istediğiniz kitlenin size nasıl tepki vereceğini de yine çok net bilemediğiniz bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. O yüzden
nasıl devam edeceğini, getirisinin götürüsünün ne olacağını bilmediğimiz konularda kritik bir dönemeçte olabiliriz. Şimdi Güneş'e baktığımız zaman sizin 4. evinizi, yani ev, yuva, yerleşimle ilgili konuları temsil ettiğini gözlemliyoruz. Ay da yine 3. evimiz, yani aslında burada yakın çevre ilişkilerimizle, eğitim, ulaşım, ticaretle ilgili konulara işaret ediyor ama bu bir güneş tutulması olduğundan dolayı güneşe daha fazla odaklanmamız doğru olacaktır. Güneş burada 4. evimize dikkat çekiyor, yani ev, yuva, yerleşimle ilgili, belki evinizle ilgili yapacağınız farklı bir girişim de söz konusu olabilir. Bu konularla, özel hayatınızla ilgili yapacağınız bir girişim hayatınıza yön verecek bu tutulmayla birlikte. Son anda kritik bir karar alma veya karşılaşacağınız bir durumun da size kritik bir karar aldırma ihtimalinden bahsedebiliriz sevgili yükselen boğa burçları. Satürn karşıtlığı burada bizim için ne ifade ediyor? Aslında Satürn balık burcuna son kez geri dönmüş durumda. Satürn balık sürecinde özellikle sosyal çevre ilişkilerimiz, geleceğe yönelik beklentilerimiz, gelecek hayallerimizle ilgili bizler nasıl bir yapılanma içerisine girdik? Bu konularda kendimize nasıl bir rota belirledik? Bundan ne kadar eminiz? Belki de bırakmamız gerekiyor o belirlediğimiz rotayı. Burada bazı eksiklikler ya da hatalar olduğunu gözlemleyebiliriz. Bir noktada bazı şeylerden vazgeçmemiz gerekliliğinin farkına varabiliriz. Ama bir noktada da gerçekten yapılandırıcı adımlar atmışsak, kendimize çizdiğimiz rotadan eminsek, aslında bu rotadan ilerlememiz gerekliliğine son kez onay verme şansımız da söz konusu olacak. Satürn'ün burada tutulmayla karşıt olması aslında bu konuları bir kez daha gündeme getirebilir. Ancak bu tutulmanın bir de yeni ay olduğunu unutmamakta fayda var. Bizler hayatımızda kritik bir yeni başlangıç yapabiliriz ve yapacağınız bu kritik yeni başlangıç, işte o Satürn balık döneminde yaptığınız girişimlerle, yeni başlangıçlarla ne kadar bağdaşıyor? Bu yapacağınız yeni girişim sizin o balık Satürn sürecinde yaptığınız yapılanmalarla ters düşebilir mi? Bu zıtlaşmayı da biraz yaşama ihtimaliniz söz konusu olabilir sevgili yükselen boğa burçları. Biraz kafamız karışabilir açıkçası, çünkü burada Satürn balık burcunda ilerliyor. O yüzden önümüzü o net görememe süreci de devam edebilir, tekrar edebilir bu süreçte. Öte yandan Merkür de bu tutulmaya oldukça yakın bir mesafede, yanık diye kabul edebiliriz ve diğer taraftan da Terazi burcunda ilerliyor. İkilemlere düşeceğimiz bir süreçte deneyimleyeceğiz aslında. Baktığımız zaman Satürn sizin 9. evinizi ve 10. evinizi, yani Kova burcunun klasik yöneticisi olarak 10. evinizi de yönetiyor. Mesleki geleceğinizle ilgili de aslında bazı kafa karışıklıkları gündemde olabilir bu tutulmayla birlikte. Merkür'ün de Terazi burcunda 6. evinizde seyrettiğini gözlemliyoruz. Güneş'le yakın ilerliyor. Aslında burada yanık sayabileceğimiz bir orb aralığında. Buradan da şunu söyleyebiliriz ki ikilemlere düşme ihtimaliniz çok yüksek. Çalışma hayatınızda, gündelik rutininizde kararsız bir süreç geçirebilirsiniz. Ancak bu tutulma size Satürn'le karşıtlığı noktasında bence şunu hatırlatacak. Eğer izlemek istediğiniz yoldan, Satürn balık döneminde kendinize belirlediğiniz rotadan eminseniz, bu yoldan devam edin. Belki sizi zorluklarla karşılaştıracak, bu yolun doğru olup olmadığını düşündürecek, ikilemlere düşürtecek bazı gelişmeler de gündemde olabilir ama sizler yapı taşlarını oldukça doğru yerleştirdiyseniz ve bundan da eminseniz, bu tutulmayla birlikte artık önümüzdeki süreçte nasıl ilerleyeceğinizden de oldukça emin olabileceksiniz ki dediğim gibi bu özellikle sizin 4. evinize işaret ediyor. Özel hayatınız, aile hayatınız, gündelik hayatınızı nasıl ve bu alandaki sorumluluklarınızı nasıl yönlendireceğinizle ilgili önemli, güzel, pozitif gelişmelerle de karşılaşabileceksiniz önümüzdeki süreçte. Bu tutulmanın dikkat çeken önemli bir noktası da Kiron ve Mars arasındaki karşıt açı.
Kiron ve Mars arasındaki karşıt açı da 6-12 ev aksınıza işaret ediyor. Sağlıkla ilgili konularda biraz dikkatli olmamız gerekebilir sevgili yükselen boğa burçları. Özellikle kazalar ve kazalardan yaralanmalara karşı biraz dikkatli olun derim ve gündelik rutininizde yaptığınız bazı girişimler sizi zorlayabilir. Özellikle çalışma alanınızda biraz dikkatli olun yaralanmalara karşı, ufak tefek kazalara karşı. Uranüs'e baktığımız zamansa burada 2-5 ev aksında Venüs'le etkileşim içerisinde olacak. Venüs aslında Uranüs'ü tetikliyor. Bu dönemde yapacağınız yeni girişimler, yani bu bir yeni ay süreci belirttiğim gibi aynı zamanda bu tutulma. O yüzden de bu dönemde yapacağınız girişimler bütçenizi de biraz zorlayabilir. Bu konuda da biraz dikkatli olmanız gerekebilir. Kariyerinizle bağlantılı bazı etkiler de gözlemlenebilir. Özellikle neye değer verdiğiniz, neye değer vermediğiniz noktasında bazı konular gündemde olabilir. Venüs zaten sizin yönetici gezegeniniz. O yüzden maddi konularda beklenmedik durumlar gündeminizi meşgul edebilir. Biraz bu konularda da dikkatli olmamız gerekecek gibi duruyor. Özellikle yurt dışı seyahatleri, yabancılarla olan ilişkileriniz, almak istediğiniz eğitimlerle ilgili beklenmedik maddi gelişmeler gündemde olabilir. Kısaca özetlemek gerekirse bu tutulma hayatta yeni girişimler yaptığınız konulara daha fazla etki edecek gibi görünüyor. Sevgili yükselen boğa burçları, bu aşk hayatınız, flört hayatınız, çocuklarınız, kendinizi sahneye koymak istediğiniz konular ve yapacağınız yeni girişimlerle ilgili olacaktır. Bu alanlarda kritik bir dönemeçte olacaksınız. 29. derecede bir tutulma deneyimliyoruz. Belki de karşılaşacağınız bir olay son anda rotanızı değiştirmenize etken olabilir. Yine Satürn'le karşıtlığı burada oldukça önemli. Geçmişte kendinize belirlediğiniz yolda ne kadar eminsiniz, bu yoldan ilerlemek istediğinizden ne kadar eminsiniz noktasında bir sınavla karşı karşıya da kalabilirsiniz bu tutulmayla birlikte. Veya belki de bazı konularda neleri bırakmanız gerekliliğini veya bazı noktalarda neleri akışına bırakmanız gerekliliğini size bir kez daha hatırlatacak gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Burada değinmediğim iki nokta var. Kusura bakmayın, sona kaldı. Saros 9 Güney serisinde bir tutulma deneyimliyoruz. Bu da aslında 5. ev konularında uzun süredir veya bu 4. eviniz de olabilir. Çünkü Güneş 4. evinizi de temsil ediyor. 4-5 ev konularında, yani evde, özel hayatla ilgili, aşk hayatınız, çocuklarınız veya yapmak istediğiniz yeni girişimlerle ilgili de uzun süredir devam eden endişeleriniz söz konusuysa bunların üzerine yürümeniz gerekliliğini sizlere vurguluyor aslında Saros 9 Güney serisi. Markap sabit yıldızıyla da kavuşumda olacağından dolayı bilgi edinme ihtiyacımız artacaktır. Belki de birçok bilgi içerisinden doğrusunu bulmamız da gerekecektir. Seyahat etmemiz, belki de yeteneklerimizi geliştirmek için de eğitim almamız gerekliliği ön plana çıkabilir. Bu konularda yine oldukça zekamız ön planda olacaktır. Pozitif bir enerji alacağız Güneş'in markapla sabit yıldızıyla kavuşumda olmasıyla birlikte. Yine yükselme ve yetki sahibi olma vaadinde de bulunuyor ve zihnimizde çok daha keskin çalışacak, çok daha planlı çalışacak da diyebiliriz. Markap sabit yıldızının etkisiyle tutulmanın bize verdiği ana mesajlar bu şekilde olacak. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen ikizler ve ikizler burçları, yeni bir videoda daha sizlerle birlikteyim. 21 Eylül akşamı Türkiye Ankara saatiyle 10.54'te Başak Burcu'nun 29. derecesinde Satürn karşıtlığında ve markap sabit yıldızıyla kavuşumda önemli bir güneş tutulması deneyimliyoruz. Parçalı bir güneş tutulması deneyimliyoruz. Gelin bakalım bu tutulmanın size verdiği mesajlar ne olabilir? Bu tutulma enerjisini nasıl yönetmeniz gerekiyor? Detaylarla anlatmaya çalışalım.
21 Eylül'de gerçekleşiyor dedik ve baktığımız zaman sizin 4. evinize işaret eden bir tutulma sevgili yükselen ikizler burçları, Güneş 3. evinizi de temsil ettiğinden dolayı bu iki ev konularını biraz harmanlamamız bizim için yararlı olacak ama öncelikle bakacağımız alan 4. evimiz olacak. Yani özel hayatımız, aile hayatımız, ev, yuva, barınma, emlakla ilgili konularda bir son karar, kritik karar alma ihtiyacı duyabiliriz ya da karşılaşacağımız olaylar, durumlar kritik bir dönemeçte olduğumuzu bize hatırlatabilir veya belki de artık bazı şeylerin son haddine yanaştığımızı da düşündürebilir. Belki bu özel hayatınızla ilgili, aile hayatınızla ilgili olabilir veya yuva, barınma, taşınmayla ilgili konularda söz konusu olabilir. Bu konularda dediğim gibi son anda ciddi bir kritik karar alabilirsiniz. Karşılaşacağınız olaylar, durumlar size önemli ve son dakikada vereceğiniz bir kararı gündeme getirebilir. Bu alanda Başak Burcu'nda bir etki aldığımızdan dolayı da tabii ki Başak enerjisi de biraz aktif olacak. Belki de özellikle ailevi konularda, evde yuvayla ilgili konularda uzun zamandır eleştirdiğimiz, çok da sıcak bakmadığımız, onay vermediğimiz konularla ilgili de ciddi bir karar aşamasında olabiliriz. 29. derece analitik bir derece olduğundan dolayı buradan aslında kritik bir karar verme ihtiyacında olabileceğimizi bizlere düşündürüyor gökyüzü. Satürn'le karşıtlığı söz konusu. Satürn Balık burcuna gerilemiş durumda. Özellikle kariyerinizle ilgili sizler sevgili yükselen ikizler burçları, Satürn Balık döneminde kendinize nasıl bir rota belirlediniz, nasıl bir yol çizdiniz ve belki de aslında bu çizdiğiniz yolun sizin özel hayatınıza, aile hayatınıza yansıması nasıl olacak? Bu noktada biraz dikkatli olmanız gerektiğini gökyüzü size anımsatıyor olabilir ya da o çizdiğiniz yoldan, çizdiğiniz rotadan ne kadar eminsiniz, bu yoldan ne kadar gitmek istediğinizden eminsinizi size sorgulatacak bazı gelişmeler de gündeme gelebilir. Satürn evet Balık burcuna geri dönüyor, kariyer evinize geriliyor. Belki özellikle son 5 derecesinde yani 30 ile 25 derece arasında gezegen yerleşimlerinizde varsa bu etkiyi biraz daha güçlü hissedebilirsiniz tutulma etkisiyle birlikte ama eğer sizler doğru yapılanma içerisine girdiyseniz Satürn Balık döneminde kariyerinizde karşılaştığınız zorluklar sizin aslında hangi yöne yönelmeniz gerektiği noktasında size bir ipucu vermiş ve bu yönde bir yapılanma içerisine girmişseniz bunun doğruluğunu size biraz aslında kontrol ettirebilir bu tutulma. Güneş baktığımız zaman zaten 3. evimize işaret ediyor. Yani iletişim, ulaşım, ticaret, eğitimle ilgili konularda sizler üzerinize düşeni ne kadar yaptınız? İşte kariyerle ilgili bağlantı kurma, sosyal çevre geliştirme, iletişim ağlarınızı genişletme, ticari bir hedef belirlemişseniz bu ticari hedefleri yerine getirme noktasında ne kadar doğru adımlar atabildiniz? Bunları size sorgulatabilir. Güneş tutulmasının 4. evinizde gerçekleşmesi özellikle dediğim gibi ev, yuva, barınma, özel hayat konularında kritik bir karar aldıracak size. 29. derecelerde de yine gezegen yerleşimleriniz varsa biraz sizi zorlayabilir. Açıkçası İkizler Burcu bu tutulmayı kare açıyla göreceğinden dolayı da özellikle İkizler hanenizde yani 1. evinizde de bu tutulmayla eşleşecek derecelerde gezegen yerleşimleriniz varsa biraz dikkatli olmanız da gerekebilir. Öte yandan baktığımızda Merkür yakın bir derecede ilerliyor aslında tutulmayla birlikte. Yanık olarak da değerlendirebiliriz ama Merkür'ün terazi burcundan geçiyor olması önümüzdeki süreçte yapacağımız yeni girişimler noktasında bizi ikilemlere düşürebilir. Belki kararsız kalabiliriz. Aşk hayatımızda bir adım atmakla ilgili, çocuklarla ilgili yine kendimizi ortaya koymalı mıyız yoksa hala biraz geri planda kalmalı mıyız gibi ikilemlere de düşürebilir. Yeni girişimler yapmak için doğru zaman mı değil mi? Bu noktada da biraz ikilemlere düşme ihtimaliniz söz konusu olabilir sevgili yükselen ikizler burçları.
Tutulmanın tabii ki burada hangi Saros grubuna ait olduğu da önemli olacak. Saros 9 Güney serisine ait olması özellikle yine yuva, yerleşim, özel hayat, belki bu evliliğiniz dahi olabilir. Bu konularda uzun vadeli endişelerinizin artık üzerine daha ciddi gitmeniz gerekliliğini de sizlere hatırlatacak. Satürn de bize sanki aynı mesajı veriyor gibi. Demek ki bizler kariyerimiz ve özel hayatımız aksında bu konuları dengeleyecek ve bu alandaki endişelerimizi giderecek ciddi adımlar atmalıyız bu tutulma sürecinde sevgili yükselen ikizler burçları. Diğer taraftan da yine yerleşimle ilgili, evle ilgili, belki kariyerinizle ilgili, kendi özel girişimleriniz söz konusuysa bunların bürokratik işlemleriyle de ilgili biraz daha dikkatli olmamız gereken bir dönemde olduğumuzun bilincinde olmalıyız. Bazı endişe verici gelişmelerle, haberlerle de karşılaşabiliriz ama bizler ciddi bir şekilde o Satürnyen etkiyi hissetmişsek ve ciddi bir yapılanma içerisine girmişsek, hazırlıklıysak da buradan çok endişe etmememiz gerekliliğini de hatırlayacağız gibi duruyor. Markap sabit yıldızı da yine kavuşumda olacak bu tutulmayla birlikte ve yeni ayla birlikte. O yüzden de aslında zihnimize güç vereceğini de düşünebiliriz. Yani ailevi konularda, özel hayat, ev, yuva, barınma gibi konularda çok daha doğru düşünme kabiliyetine sahip olabileceğiz. Bu alanlarda bir kriz söz konusuysa ki 29. derece bir krize de işaret edebilir. Bu kriz anında istikrarlı bir duruşla sergileyeceğimiz ve kendi bildiğimizi aslında savunma konusunda da başarılı olabileceğimiz bir etki yaratabilir tutulma üzerimizde. Elle tutulur sonuçlar alabileceğimiz bir duruş sergileyeceğimizi ve doğru yolda olduğumuzu da bizlere hissettirecek bir enerji söz konusu da olabilir. Bilgi yıldızıdır aslında markap bir diğer taraftan da, özellikle bu konularda belki de işte ev, yuva, barınma, taşınma gibi gündemlerimiz, evle ilgili belki tadilat gündemlerimiz söz konusuysa bu alanda da geniş bir bilgi sahibi olma ve bu bilgi edinme sayesinde doğru kararlar alma durumunda da olabiliriz. Raps'ına göre yine eğitim çalışmaları ve seyahatler de gündemde olabilir. Belki de ev, yuva, barınma ve işiniz aksında da bazı seyahatlerde, kısa seyahatlerde gündemde olabilir. Markap sabit yıldızının Güneş'te kavuşumu başarı ihtimalini tetiklerken bir diğer taraftan da Satürn'le karşıtlığı bazı hayal kırıklıklarını da getirebilir. Dediğim gibi biz ne kadar hazırlıklıysak bu ihtimalde o kadar azalacaktır. Ayla kavuşumuysa yine planlı hareket etme noktasında bize avantaj getirecektir. Mevki sahibi olma, işimizde yükselme fırsatı da verebilecek gibi düşünebiliriz. Tabii ki mali kazanımlarda da şans getirebilir. Ev, emlak ve kariyer konusunda mali noktada da bazı önemli fırsatları önümüze getirebilir. Öte yandan dikkat çeken bir açı da Venüs ve Uranüs'ün birbirlerini kare açıyla görmesi bu tutulma haritasında. Venüs de sizin 4. evinizde sevgili yükselen ikizler burçları ve Uranüs de sizin burcunuzda. O yüzden de aile içi değerler noktasında sizin belki daha özgürlükçü, daha farklı, daha radikal tutumlarınız biraz ilişkilerde gerginlik yaratabilir. Bu konuda da dikkatli olmamız gerekebilir. Venüs özellikle sizin 12. evinizi ve bir diğer taraftan da 5. evinizi yönettiğinden dolayı özel hayatınızda bilinmeyenlerin açığa çıkması, belki de gizli tuttuğunuz taraflarınızı daha artık özgürce ifade etmeniz, onları daha ön plana çıkarmanız sorun yaratabilir. Ya da aşk hayatınız, flört hayatınız, cinsellikle ilgili konularda biraz sizi zorlayabilir bu süreçte. Bu konularda biraz dikkatli olmamız gerekecek gibi duruyor. Diğer yandan Kiron ve Mars'ın karşıtlığı yeni girişimler yaptığınız takdirde sosyal çevre veya geleceğe yönelik girişimleriniz noktasında, gelecekten beklentileriniz noktasında bazı zorlukları, geçmişte yaşadığınız kırgınlıkları veya hayal kırgınlıklarını beraberinde getirebilir. Biraz dikkatli olmamız, belki de çok hızlı kararlar almamamız gereken bir süreçte olabiliriz.
Koç burcu ve Mars sizin zaten 11. evinizi yönettiğinden dolayı bu dönemde yapacağınız yeni girişimlerin ne kadar gelecek vaat ettiğini test etmekte biraz dikkatli olmanız gerektiğini sizlere hatırlatacak gibi duruyor. Gökyüzünün bu haftaki etkileri ve tutulmanın etkileri hayatımıza bu şekilde yansıyacak. Biraz bir sorgulama getirecek gibi duruyor hayatımıza. Yeni atacağımız adımlar, alacağımız kritik kararlarda önümüzdeki dönemi belirleyecek gibi duruyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yengeçler ve yengeç burçları 21 Eylül akşamı Türkiye Ankara saatiyle 10.54'te Başak Burcu'nun 29. derecesinde Satürn karşıtlığında Markap sabit yıldızı kavuşumunda oldukça önemli bir parçalı güneş tutulması deneyimliyoruz. Gelin bakalım bu tutulma size ne gibi mesajlar veriyor? Belki bazı sorgulamalar yapmamız gerekecek hayatımızda ve bu harita bize ne gibi mesajlar veriyor tutulmanın haricinde? Gelin birlikte bakalım. Öncelikle sizin 3. evinize işaret ediyor bu tutulma sevgili yükselen yengeç burçları. 3. evimiz yakın akraba ilişkilerimiz, kardeş, kuzen, belki komşularımızla olan ilişkilerimize işaret eder. Bir diğer taraftan da ticaretle, ulaşımla, eğitimle ve iletişimle ilgilidir. O yüzden de nasıl iletişim kurduğumuz, yaptığımız ticari girişimlerimiz, alım satım, biraz da edebi yeteneklerimizle de bağlantılıdır. Medya ile ilişkili de olabilir. Bu yönde de girişimlerimiz varsa ama etrafımızdaki kişilerle nasıl iletişim kurduğumuz oldukça önemli olacak gibi duruyor. Gelin bakalım şimdi 3. evimizde böyle bir tutulma etkisi alıyoruz. Bir güneş tutulması 29. derecede olması oldukça önemli. Analitik bir derece. Karşılaştığımız olaylar aslında son noktada bize yeni bir karar da aldırabilir veya Satürn karşıtlığını da dikkate aldığımızda geçmiş dönemde Satürn balık sürecinde kendimize yeni bir rota belirlediysek, yeni bir yol çizmişsek hayatımızla ilgili bu konularda ısrarla ilerlemeye ne kadar eminiz, yaptıklarımızdan ne kadar eminiz ve ne kadar doğru yolda ilerlediğimizden eminiz, bunu bize bir sorgulatabilir. Hatta bize belki de vazgeçmek için, bu kararımızdan caymak için de bir etki yaratabilir. Ama bu yolda gitmekten ne kadar eminizi bize sorgulatacak bir tutulma olacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Vazgeçebilirsiniz, bazı kararlarınızdan vazgeçebilirsiniz, gittiğiniz yolun doğru olmadığını da fark edebilirsiniz. Ancak bence eğer balık Satürn sürecini doğru değerlendirmişseniz, üzerinize düşeni yapmışsanız ki bu sizin 9. evinize işaret ediyor bir noktada da bu meslekte yükselme olabilir, kendinizi geliştirme olabilir, meslekte daha bilinir olmak, yurt dışı bağlantılı konular, belki yurt dışıyla ilgili ticaret, taşınma, seyahatlerle ilgili konularda da değerlendirilebilir. Bu alanlarda aldığınız kararlardan ne kadar eminsiniz? Bunları ne kadar doğru yapılandırdınız? Bunu size sorgulatabilir bu tutulma. Bir taraftan da aslında yeni ay. Yani bu yeni ayda yapacağınız girişimler, kritik, belki de son anda vereceğiniz kararlar bu daha önce başladığınız, ilerlemeye başladığınız yolla çatışabilir, çelişebilir. Belki de sizler bu yola çıkarken hala geçmişin izlerini de beraberinizde götürüyor olabilirsiniz. Aslında bunları belki de bir noktada geride bırakmanız gerekliliğini size hatırlatabilir. Bir yola çıktıysanız, yeni bir yola çıktıysanız geçmişten sadece ders alarak ancak o kırgınlıkları veya o etkileri üzerinizden sıyırıp atarak yolunuza devam etmeniz gerekliliğini size hatırlatabilir. Yeni bir başlangıç olacak. 29. derece kritik bir başlangıç ve dediğim gibi aslında o geçmişteki başlangıçlarla da çakışabilecek bir başlangıç olabilir. Bunu siz hayatınızdaki olaylarla değerlendirip bir sonuca varacaksınız. Bunu gösteriyor gökyüzü bizlere. Doğru mu, yanlış mı? Bunu uzun vadede anlayabileceğiz ama sizin burada geçmişte attığınız adımlardan emin olmanız, doğru yolda ilerlediğinizden emin olmanız bu süreci hızlandıracaktır. Hatta tutulma ve Satürn karşıtlığı aslında bu gitmek istediğiniz yoldan ne kadar eminsiniz, bu yola ne kadar bağlısınızı da test edecek bir durum olarak da değerlendirilebilir.
Diğer taraftansa aslında sizin bu tutulmadan biraz olumlu etkileneceğinizi söylemek mümkün. Sizin aslında bazı şeyleri harekete geçirmek için kendi içinizde o gücü keşfetmeniz gerekecek. Saros 9 Güney serisine ait bir tutulma deneyimleyeceğiz. Bu da özellikle uzun vadeli endişelerin ortaya çıkması anlamına gelecek. Yani sizin 3. ev konularınızda ve 9. ev konularınızda bu akstaki endişelerinizin ortaya çıkması, tetiklenmesi söz konusu olabilir. İşte o Satürn de bize aslında bunu düşündürebilir, üzerimizde biraz stres yaratabilir. Demek ki bizler 3. ev konularımız, yani yakın akraba ilişkileri, iletişim, ulaşım, eğitim gibi ticari konularda bazı endişelerimiz varsa bu endişelerimizi gidermek için artık son bir adım atmak durumundayız. Bu endişeleri gidererek yolumuza devam etmek durumundayız. Aslında az önce belirttiğim o Satürn Güneş tutulması karşıtlığı da yine aynı temayı biraz gün yüzüne çıkarabilir. Özellikle yapacağınız yeni girişimlerde, evraklarla ilgili konularda biraz dikkatli olmanız gerekecektir. Bazı endişe verici duyumlar da edinebilirsiniz. Gitmek istediğiniz yol, yapmak istediğiniz yeni başlangıçla ilgili veya bu tutulmayla birlikte aslında işte bazı olumsuz haberler duyarak da o endişelerinizin canlandığını hissedebilirsiniz. Ama işte gökyüzü bize diyor ki bu endişelerin artık üzerine bir yürüyün. Bunları endişe olmaktan çıkarın, kafanızı netleştirin. Öte yandan Markup sabit yıldızı da önemli bir etki katıyor bu tutulmaya. Özellikle bilgi yıldızı olması bizim için önemli ve burada o endişelerimizi gidermenin yolu da doğru bilgiye ulaşmaktan geçecek. O yüzden ne kadar doğru bilgi edinirsek, 3. ev eğitimle de ilgilidir. Kendimizi eğitirsek, doğru bilgiler alırsak hem meslekte yükselme hem de 3. ev konularında bizler olumlu adımlar atmaya daha da açık olabileceğiz. Kriz anlarında istikrarı koruma enerjisini de veriyor Markup sabit yıldızı. O yüzden de hem 3 hem de 9. ev konularında tutulmayla birlikte karşılaştığımız durumlarda biz istikrarlı olduğumuzu ortaya koyma şansına da çok daha ciddi bir şekilde sahip olabileceğiz gibi duruyor. Biraz depresif hissedebiliriz, biraz baskı hissedebiliriz. Tabii ki Güneş, Ay, Satürn'le karşıt olduğunda biraz yorgun da hissedebiliriz. Motivasyonumuz da düşük olabilir bu yönde adım atma noktasında ama bu enerjiye kapılmayın. Dediğim gibi adım atmak için, bilgilenerek doğru adımlar atmak için harekette olun. Özellikle ticarette ve yolculuklarda da refah sağlayan bir enerji getiriyor Markup sabit yıldızı. O yüzden 3-9 ev aksında siz bu konularda oldukça güzel ve olumlu bir etki göreceksiniz de diyebiliriz. Güneşle kavuşumu yeteneklerimizi ön plana çıkaracaktır. Başarılı kararlar verme noktasında bizi etkileyecektir. Satürn'le karşıtlığı bazı şanssızlıkları tetikleyebilir, hayal kırıklıklarını beraberinde getirebilir. Ama işte zaten bu tutulmanın yine teması da burada açığa çıkacak. Yani sizi öyle bir şekilde zorlayacak ki gitmek istediğiniz yoldan ne kadar eminsiniz bunu size bir sorgulatacak ve sizler emin olduğunuz takdirde bunun için istikrarlı bir duruş sergileyebileceksiniz. Aile kavuşumu da yine keskin bir anlayış enerjisi sağlayacaktır sizlere. Yükselme ve yetki sahibi olma konusunda da şans getirecek sevgili yükselen yengeç burçları. Haritanın diğer açılarına baktığımız zamansa 3-12 ev aksında Venüs ve Uranüs kare açısını gözlemliyoruz. Yine ailevi ilişkilerinizde, yakın çevre ilişkilerinizde, ticaret, ulaşım, eğitim gibi alanlarda da özellikle geleceğe yönelik bazı girişimleriniz söz konusuysa bu alanlarda sizi şaşırtacak bazı bilgileri öğrenebilirsiniz. Bilmediklerinizin aslında size ne kadar yön verici olabileceğini ve bir uyanış sağlayabileceğini de gözlemleyebilirsiniz. Biraz sarsılabilirsiniz öğrendikleriniz doğrultusunda ama sizi olumlu yönde etkileyeceğini söylemekte yarar var. Bu ailevi konular temelinde de olabilir. Ailevi meselelerin geleceğiyle bağlantılı da olabilir.
Tutulma haritasına baktığımızda Kiron ve Mars'ın da birbirlerini karşıt açıyla gördüklerini, özellikle tutulma öncesinde bu açının daha net olduğunu gözlemleyeceğiz. 4, Onev aksına işaret ediyor. Kariyer hayatınızın aile hayatınıza olumsuz yansımaları olması, aile içerisinde özel hayatınızda bazı dengesizlikleri tetiklemesi söz konusu olabilir. Daha önce yaşadığınız bazı kırgınlıklar, belki işte kariyer hayatınızda yaşayacağınız hayal kırıklıkları aile hayatınızda da biraz olumsuz etkiler yaratabilir. Yani 4-10 ev aksında biraz dengeli davranmamız gerekecek gibi duruyor. Mars zaten Terazi burcunda zararlı bir pozisyonda, yani aile içi bazı çatışmaları tetiklemiş olabilir bu dönemde ve kariyer hayatınızda yaşayacağınız bir hayal kırıklığının stresini de özel hayatınıza yansıttığınız takdirde o aile içi gerilim tetiklenebilir. Buna karşı da biraz dikkatli olmamız gerekecek gibi duruyor sevgili yükselen yengeç burçları. Tutulmanın etkileri hayatımıza bu şekilde yansıyacak. Gittiğiniz yoldan eminseniz istikrarlı bir şekilde ilerlemeye devam edebilirsiniz. Bir teste tabi tutulabilirsiniz. Diğer etkiler de size şans ve avantaj getirebilir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen aslanlar ve aslan burçları, 21 Eylül'de Türkiye Ankara saatiyle 10.54'te Başak Burcu'nun 29. derecesinde Satürn karşıtlığında Markap Sabit Yıldızı kavuşumunda bir parçalı güneş tutulması deneyimleyeceğiz. Başak Burcu'nda gerçekleşecek 29. derecede, kritik bir derecede gerçekleşecek bu güneş tutulması sizin için ne ifade edecek? Gelin birlikte bakalım. İkinci evinize işaret ediyor bu tutulma. Demek ki bizler 2-8 ev aksında bu etkiyi hissedeceğiz. Çünkü Satürn karşıtlığı da söz konusu. O yüzden de kazançlarımızla ilgili konularda bir güneş tutulması etkisi. Aslında bu güneş tutulması bir de yeni ay. Yani 29. dereceyi de hesaba kattığımızda son anda kritik bir noktada kritik bir karar verebiliriz bizler güneş tutulması etkisiyle. Belki de aslında uzunca bir süredir bizler kazançlarımızla ilgili detaylı, programlı, belki de kendimizi eleştirdiğimiz bir tutum içerisinde çalışıyoruz. Kazançlarımızı artırmak veya kendimize kazanç elde etmek için yeni bir yol yaratma noktasında önemli kararlar almış olabiliriz. Ve bu tutulmayla birlikte de bizler, dediğim gibi, son anda önemli bir karar verme veya bir şeyi bırakma etkisi de deneyimleyebiliriz. Ancak bu bir yeni ay, aynı zamanda dediğim gibi hayatımıza yön verecek kritik bir karar alabiliriz. Temelde kazançlarımızla ilgili. Şimdi diyeceksiniz Satürn'le de karşıt. Şimdi 2-8 ev aksı benim param, bizim paramız, ortak paralar gibi de düşünülebilir. Tabii ki 8. ev krizlerle, kayıplarla da ilgilidir ama bir diğer taraftan da elinize geçen aslında dıştan gelen bazı pasif gelir kaynakları olarak da düşünebilirsiniz. Bu bir ev kirası olabilir veya herhangi bir yerden işte emeklilik gibi size dıştan gelen bir gelir kapısı olarak da düşünülebilir. Bu konularda bir çelişki yaşayabilirsiniz açıkçası sevgili yükselen aslan burçları. Sizler özellikle gelir elde etmek, belki dolaylı yoldan gelir elde etmek için Satürn balık sürecinde bir yapılanma içerisine girmişseniz, bu yönde bazı ciddi adımlar atmışsanız, aslında bu güneş tutulması ve yeni ay etkisi sizi son bir teste de tabi tutabilir. Çünkü siz kendinize yeni bir rota belirlemiş olabilirsiniz, yeni bir yol inşa etmiş olabilirsiniz ama bu tutulmayla birlikte şu sorgulama içerisine girebiliriz. Karşılaşacağımız olaylar bir test niteliğinde olabilir. Bu çizdiğiniz yoldan gitmekten ne kadar eminsiniz? Bunu düşündürebilir size karşılaşacağınız olaylar. Çünkü Satürn balık burcuna geri geldi. Sizler aslında bir ilerleme yapmışsınızdır. Hayatınızda bir şeyleri değiştirmek için bir yola başlamışsınızdır. Şu ana kadar gidebildiğiniz noktada nelerle karşılaştınız? Zorlandınız mı veya her şey yolunda mı gitti? Satürn'ün geri gitmesiyle belki de aslında yine
bazı şeyleri, eksikleri görme şansımız söz konusu olacak ya da benzer stresleri yeniden yaşama ihtimalimiz olacak. O yüzden de bu sorumluluğu alıp bu çizdiğiniz yolda devam etmeye ne kadar eminsiniz noktasında bir sorgulama yaratabilir bu tutulma. Çünkü Satürn'le karşıt. Şimdi Satürn'ün sizin hayatınızda neyi temsil ettiğine de bakmak lazım. Çalışma hayatınız, gündelik rutininiz. Diğer taraftan 7. evinizin de aslında bir klasik yöneticisi. Yani evliliğiniz, ilişkiniz, rekabetli olduğunuz konular. Sizler kendinizi öne geçirecek bazı düzenlemeler yapmışsanız, çalışma hayatınızla ilgili, gündelik sorumluluklarınızla ilgili daha yapıcı, daha sağlam, daha uzun vadede sizi iyi hissettirecek adımlar atmışsanız, bunlardan da ne kadar emin olduğunuzu size sorgulatacak bir yeni ay söz konusu olacak. Hatta karşılaşacağınız olaylar sizi yeni bir adım atmaya, kritik bir karar vermeye yönlendirirken burada bir durup düşünmeniz de gerekebilir. Atacağınız bu adım daha önceki yapılandırmalarınızla ne kadar eşleşiyor? Yoksa bugün atacağınız bu adım geçmişteki atmış olduğunuz adımlarla çelişecek mi? Bunları bir gözlemleme şansınız söz konusu olacak ya da aslında o geçmişte attığınız adımları bir kenara itip yeni bir adım atarak hayatınıza kritik bir karar vererek mi devam edeceksiniz? Bunları size yaşatacak. Aslında şimdi burada hangisini takip etmeliyim gibi bir sorgulama içerisinde olabilirsiniz. Ne önerirsiniz diye düşünüyor olabilirsiniz ama benim burada size verebileceğim bir tavsiye olmayacak. Sizler bunu deneyimleyeceksiniz hayatınızda. Az önce de belirttiğim gibi daha önce bir süreç başlattıysanız, bir yapılanma sürecine girdiyseniz bundan ne kadar eminsiniz, ne kadar doğru inşa ettiğiniz yeni planlarınızı, programlarınızı hayatınızla ilgili bunu biraz da sınama niteliği taşıyacak bu tutulma. O yüzden de deneyimleyip göreceksiniz. Eğer sağlam bir yapılanma gerçekleştirmediyseniz, eğer bir adım atmış ama gerisini boş vermişseniz, akışına bırakmışsanız da biraz, tabii ki biraz da bazı şeyleri akışına bırakma teması da gökyüzünde hakim ama bizler gerekeni yaptıktan sonra bazı şeyleri akışına bırakabilme pozisyonundayız. O yüzden de bir adım atmış gerisini getirmemişseniz belki de artık bunun da size yaramayacağını ve sıfırdan yeni bir adım atmanız gerekliliğini de fark edebilirsiniz bu tutulmayla birlikte. Yani eskilerden de belki de vazgeçme ihtimaliniz de söz konusu olacak ama dediğim gibi eğer o eski attığınız adımları doğru yapılandırmamışsanız, gereğini yerine getirmemişseniz bunların da artık hayatınızdan çıkması gerekliliğini size hissettirecek bir tutulma etkisi olacaktır. Ve belirttiğim gibi zaten kazanç hanenizle ilgili bir yeni ay enerjisi de aktif olacak sevgili yükselen aslan burçları. Burada dikkat ettiğimiz şey Merkür'ün de yine tutulmayla birlikte yakın bir pozisyonda olması. Ticaret, eğitim, ulaşım, iletişim gibi alanlarda özellikle girişimleriniz varsa yakın aile ilişkileri, kardeş kuzen akraba ilişkilerinde de bazı fikirsel dengesizlikler gündemde olabilir. İkilemlere düşebileceğiniz bir dönemden de geçiyor olabilirsiniz. Özellikle bu konuların geleceğe yönelik yansımaları, yine tabii ki Merkür de Başak Burcu'nun yönetici gezegeni, yine size ne kadar kazanç getirip getirmeyeceği ile ilgili bazı dengesiz durumlarla karşılaşma ihtimaliniz söz konusu olabilir. Tutulmanın ana teması belirttiğim şekilde, yani bizi bir sınava tabi tutacak, hayatımızda önemli bir karar almamız için belki de bizi tetikleyecek kritik bir karar alacağız. 29 derecede olmasından dolayı tutulmanın. Ama şu açıdan da bakmamız gerekiyor. Bu bir Saros 9 Güney serisi tutulması uzun vadeli endişeleri tetikleyecek bir tutulma olacağına işaret ediyor ve bu tetiklenme ile birlikte bizler çözüm üretmek durumunda da kalacağız. Az önce belirttiklerimi aslında biraz da işaret ediyor. Yani o Satürn Güneş tutulması karşıtlığının temasını biraz da destekler nitelikte. Çünkü eğer sizlerin para kazanmak ya da ortak gelirler, pasif gelir elde etme gibi konularda uzun vadeli endişeleriniz söz konusuydu, bu endişelerle artık ciddi bir yüzleşme yaşamanız gerekiyor sevgili yükselen aslan burçları. Bu endişeleri ele alıp endişelerden kurtulmak için
neler yapmanız gerekiyor? Yine aslında burada o Satürn'ün yapıcı enerjisiyle yola çıkmanız gerekliliğini bizlere gökyüzü hatırlatıyor. Yine özellikle kazanç elde etmek, işte pasif gelir elde etmekle ilgili, işte en basitinden bankadan bir kredi alıyorsanız veya bir kira geliriniz varsa bu konularla ilgili evrak işlerinizde de dikkatli olmanız gerekliliğine anımsatma yapıyor bu Saros 9 Güneş serisi. Endişe verici haberler alabilirsiniz. Belki de işte bu endişe verici haberler de sizin o zaten var olan endişelerinizi tetikleyebilir ve sizi harekete de geçirebilir. Bu endişe verici haberler az önce dediğim gibi o Satürn balık dönemindeki yapılanmalarınızı da biraz sorgulamanızı, yani Satürn balık döneminde attığınız o adımlar bugün duyacağınız haberler ve gelişmelerden ne kadar etkilenebilir? Sizlerin o dönemde attığınız adımlara ne kadar olumsuz yansır gibi bir sorgulama içerisinde de olabilirsiniz. Tamamen bir sorgulama, bir denetleme enerjisi açığa çıkacak gibi duruyor açıkçası sevgili yükselen Aslan burçları. Sizler bunu daha fazla kazanç hanelerinizde hissedeceksiniz. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor bu konularda. Ama dediğim gibi sağlam adımlar atmışsanız geçmişte, doğru yapılanma içerisine girmişseniz sadece bu yapılanmanın gerçekten de ne kadar sağlam olduğunu gözden geçirmeniz gerekliliğini size hatırlatacak bir etki olarak tutulmayı değerlendirebilirsiniz. Öte yandan Markap sabit yıldızıyla da kavuşumda bir tutulma deneyimliyoruz. Yine ticaretle ilgili konularda size avantaj getirecek bir etki yaratabilir. Merküryen etkileri aslında biraz daha fazla ön plana çıkaracak gibi duruyor. Zihin gücü verecektir. Yani sizler nasıl para kazanacağınız, belki nasıl daha güvenli, uzun vadeli gelir elde edebileceğiniz, belki yine pasif gelir elde edebileceğinizle ilgili zihninizi çok iyi kullanabileceğiniz bir dönemeçte olabilirsiniz. Diğer taraftan bu konularda bilgi edinebilirsiniz. Bir bilgi yıldızı yine aynı zamanda Markap. Bu edindiğiniz bilgilerle önünüzdeki süreci çok doğru bir şekilde de yönlendirebilirsiniz. Diğer taraftan tabii ki biraz stres de yaratacaktır. Yani Güneş ve Ay'ın Satürn'le karşıt açıda olması çok huzurlu, çok pozitif bir enerji yaratmayacaktır. Biraz stres, biraz bir huzursuzluk verecek bize ama dediğim gibi o huzursuzlukla bizler kendimize ne kadar doğru bir yol çizdik bunu da biraz denetlemiş olacağız ve bu şekilde de aslında rahatlığa ilerleyeceğiz diyebiliriz sevgili yükselen Aslan burçları. Güneşle kavuşumu Markap sabit yıldızının özellikle ruhsal yeteneklerde bize önemli bir pozitif etki getirecektir, şans verebilir. Zekamızı çok daha keskin bir şekilde kullanmamızı sağlayacaktır. Sadece Satürn'le o karşıtlığı bazı hayal kırıklıkları getirebilir. Ama bu bizi daha da güçlü bir şekilde yolumuza devam etmek ve yapılanma olarak da tetikleyebilir. Ayla kavuşumu da yine keskin bir anlayış getirecektir ve mesleki konularda da yükselme ihtimali, ki siz bunu daha fazla mali konularda etkisini hissedeceksiniz. Mali kazanımlarda da yine size şans verebilir. Markap sabit yıldızı sevgili yükselen Aslan burçları, Markap'ın buraya dahil olması güzel bir etki yaratacak gibi duruyor. Diğer taraftansa Venüs de sizin para hanenizde 2. evde seyrine başlıyor ama başlar başlamaz da Uranüs'te bir kare açı gerçekleştiriyor. Özellikle ileriye yönelik, geleceğe yönelik yapmış olduğunuz girişimlerle ilgili bazı şeylerin farkına varacaksınız. Bu farkına varış belki kariyer kazançları noktasında size biraz olumsuz yansıyabilir. Ancak bir diğer taraftan da rakiplerinize karşı nasıl öne geçebileceğiniz noktasında sizi uyandırabilir ama para kazanmakla ilgili konularda bence sizi biraz zorlayacak bir enerji olsa da bir uyanış sağlayacak ve doğru yolu bulmanızı sağlayacak da diyebiliriz. Baktığımızda Venüs sizin zaten kariyer evinizin yönetici gezegeni olarak dikkat çekiyor. 3. evinizin de yönetici gezegeni olarak dikkat çekiyor. Demek ki bizler hem kariyerimiz hem çevremizde, ticari girişimlerimizde, iletişim, ticaret gibi konularda da nasıl başarı sağlayabileceğimiz noktasında da stresli de olsa bir uyanış getiren etkiyle baş başa kalacağız gibi duruyor.
Bir diğer dikkat çeken açı ise tutulmanın öncesinde netleşecek Mars ve Kiron'un karşıt açısı. Bu da 3-9 ev aksına işaret ediyor. Yine iletişim alanında, ticaret alanında, meslekte yükselme ile ilgili daha geniş kitlelere hitap edebilmekle ilgili konularda geçmiş hatalarımız ya da geçmiş kırgınlıklarımız tekrar edebilir. Bunları iyileştirmek için mücadele ederken aslında yeniden aynı hataları yaptığımızı da gözlemleyebiliriz. Meslekte yükselme konusunda daha önce yaşadığımız sorunlar tekrar edebilir. Koç burcunun yönetici gezegeni olarak Mars'ın Terazi burcunun 29. derecesinde de ilerleyecek olması özellikle bu dönemde bizi biraz zorlayacak gibi görünüyor. Geçmiş kırgınlıklarımız tetiklenecek gibi duruyor. Bu belki de ailevi konularla da bağlantılı olabilir. Gökyüzünün tutulma etkileri bu hafta bize bu şekilde yansıyacak ve önümüzdeki dönemimizi de şekillendirecek diyebiliriz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen Başaklar ve Başak Burçları, sizin burcunuzda 21 Eylül'de Türkiye Ankara saatiyle 10.54'te 29. derecenizde Satürn karşıtlığında ve Markap sabit yıldızı ile kavuşumda önemli bir güneş tutulması deneyimliyoruz. Bu da demek oluyor ki sizler kendinizle ilgili, imajınızla ilgili, çevrenizden nasıl algılandığınızla ilgili bir yenilenme sürecine giriş yapabilirsiniz gibi duruyor. Kendinizle ilgili önemli bir tutulma deneyimleyeceksiniz de diyebiliriz sevgili yükselen Başak Burçları. Tabii ki Güneş burada baktığımızda neyi temsil ediyor? Güneş sizin aslında biraz iç dünyanızı temsil ediyor. Gölge yanlarınızla belki de ciddi bir yüzleşme yaşayabileceğiniz bir tutulma olabilir. 29. derecede olması son anda kritik bir karar, belki de hayatınıza yön verecek önemli bir karar alabileceğinize de işaret ediyor ve dediğim gibi bu temelde sizinle ilgili olacak. Sizin görünüşünüzle, imajınızla, çevreden nasıl algılandığınız ve çevreyle nasıl iletişim kurduğunuzla bağlantılı olabilecek gibi duruyor. Diğer taraftan da Merkür'ün yani yönetici gezegeninizin de ikinci evde olması ve bu tutulmayla yakın derecelerde ilerliyor olması bu tutulmadan oldukça etki alacağınızı, tabii ki Merkür'ün Terazi burcundaki seyri sebebiyle de biraz ikilemlere düşeceğinizi bizlere düşündürüyor. Bu daha fazla kazançlarınızla bağlantılı olacak. Belki de bu dönemde atacağınız yeni adımlar biraz da para hanenizle ilgili olabilir. Şimdi burada bir 7 av aksına odaklanmamız gerekiyor aslında temelde. Çünkü tutulma bir 7 ev aksını aktive ediyor. Satürn karşıtlığı sizin 7. evinize dikkat çekiyor. Demek ki bizler ilişkilerimizde biraz stres hissedebiliriz bu tutulmayla birlikte, ancak şu şekilde yorumlamamız daha doğru olacak sevgili yükselen Başak Burçları. Özellikle sizler zaten zor bir dönemden geçiyorsunuz. Bunu yorumlarımda da bana bıraktığınız yorumlarda da gözlemliyorum. Satürn balık süreci sizi karşısına aldığından dolayı sizler belki de balık burçlarından çok daha fazla yoruldunuz bu süreçte. Çünkü hem rakiplerinize karşı siz daha zayıf bir durumda olabildiniz. Belki de bu süreçte hem ilişkiniz, evliliğinizde sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Öte yandan yeni girişimler yaptığınızda problemlerle, zorluklarla, sizi engelleyen şartlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Bir diğer taraftan da ilişkinizde de biraz zorlu bir dönemden geçmiş olabilirsiniz. Evliliğinize de bu yansımış olabilir. Ama eğer ki bizler Satürn balık sürecinde bu konu başlıklarıyla ilgili yeni yapılanmalar başlatmışsak, yeni bir süreç başlatmışsak hayatımızda, çünkü Satürn Koça geçtiğinde bizler küllerimizden yeniden doğacağımız bir süreci tamamen deneyimleyeceğiz. Çünkü şu anda Balık burcuna yeniden gerilemesi aslında o az önce saydığım konu başlıklarıyla ilgili bize tekrardan bir sorgulama, tekrardan bir hatırlatma yapıyor. Ve bu tutulmanın karşısında olması da bize şu şekilde bir yönlendirme yapacak.
Bu tutulmayla karşılaşacağımız olaylar, durumlar o geçmişte Satürn balık döneminde attığımız adımları, yapılandırıcı adımların ne kadar doğru olduğunu, ne kadar sağlam adımlar atıp atmadığımızı bize sorgulatacak. Belki de bizler bir adım attık ama devamını getirmedik, o zaman belki de bir şeyleri geride bırakıp ya da vazgeçmemiz de gerekebilecek. Ama karşılaşacağımız olaylar bir diğer taraftan da bize diyecek ki evet, ben bazı zorluklarla karşılaşıyor olabilirim şu an bu tutulma döneminde ama attığım adımlardan, çizdiğim yoldan eminim. Gerekenleri olması gerektiği gibi yaptım. Her zaman karşımıza zorluklar çıkabilir ve bu tutulmanın getirdiği etkiler de benim için bir test niteliği taşıyabilir ve bu noktada da ben kendimden emin olarak bu zorluklarla da karşılaşabilir ve bununla mücadele edebilirim ve yoluma bildiğim şekilde de devam edebilirim. Bu mesajı veriyor bize aslında bu tutulma sevgili yükselen Başak burçları. Bunu farklı açılardan da yine aslında benzer noktalara işaret ettiğini birazdan sizlere açıklayacağım. Satürn sizin baktığımız zaman 5. evinizi, 6. evinizi yönetiyor. Yani yaptığınız yeni girişimler, yeteneklerinizi göstermeye çalıştığınız, kendinizi ortaya koymaya çalıştığınız konularda hep bir sınırlandırma yaşamış olabilirsiniz. Aşk hayatınız, flört hayatınız, iş hayatınızla ilgili sürekli bir sınırlanma yaşamış olabilirsiniz ve bunları aşmak için de kendinize bir rota belirlediyseniz ve sağlam bir rota belirlediyseniz bu tutulma bu çıktığınız yolda ne kadar doğru bir yolda olduğunuzu size aslında konfirme edecek de diyebiliriz. Öte yandan baktığımızda bu tutulma Saros 9 serisine ait. Saros 9 serisine ait olması da işte yine bizim az önce belirttiğimiz bu konularda, bu kendinizle ilgili olabilir, işte evliliğiniz, ilişkiniz, çalışma hayatınız, yapacağınız girişimlerin temelinde olabilir. Bu konularla ilgili belli endişeleriniz varsa gökyüzü bize artık diyor ki bu endişelerinizle yüzleşmeniz de gerekiyor. Bu yüzleşme demek de sorumluluk alarak yapılandırıcı bir şekilde yolumuza devam ederek o kaçtığımız şeylerle, belki de yüzleşmekten kaçtığımız şeylerle de yüzleşerek yolumuza devam etmenin artık zamanı geldiğini anlamamız gerekliliğine işaret ediyor aslında bu tutulma. Öte yandansa çalışma hayatınızla ilgili, belki de ortaklı işlerinizle ilgili, yine eşiniz, evliliğiniz veya birlikteliğinizi ilgilendiren konuların evrak işleri söz konusuysa bunlarla ilgili de biraz dikkatli olmanız gerekecektir. 7. ev kirayla da bağlantılı olabilir. Kira anlaşmaları, sözleşmeleri veya bazı yasal süreçleriniz varsa da burada belki evrakların tamamlanması gibi gündemler söz konusu olabilir. Dikkatli olmamız gerekecek bu konularda da. Yine endişe verici haberler alabiliriz. Bu Saros 9 serisinde olması sebebiyle bu endişe verici haberlerde işte bizi o endişelerimizle yüzleşmek, onları aşmak için bizi biraz da harekete geçirebilir. Ve dediğim gibi bu endişeler sayesinde yapmış olduğunuz, geçmişte attığınız o adımların ne kadar doğru, ne kadar sağlam olduğunu da bir gözden geçirme yönünde sizi harekete geçirecek de diyebiliriz sevgili yükselen Başak burçları. Zorlayıcı gibi görünse de aslında doğru yolda olup olmadığınızdan emin olacaksınız ve o endişelerinizi de gidererek aslında bir rahatlama getirecek de diyebiliriz bu tutulma hayatınıza. Haritaya baktığımız zaman Venüs ve Uranüs'ün de biraz zorlayıcı açı içerisinde olduklarını gözlemliyoruz ki bu da sizin bir 10 ev aksınıza yansıyor. Kariyer hayatınızda beklenmedik bazı gelişmeler size biraz olumsuz yansıyabilir. Bu para hanenizle bağlantılı olabilir veya meslekte yükselme, uzmanlaşmakla ilgili durumlarla da olabilir. Sizi biraz kıracak veya hevesinizi kaçıracak ya da belki de bu noktada da yine çok farklı bir karar vermenizi sağlayacak önemli bir gelişmeyle karşılaşabilirsiniz ama hem kariyer hem de kazançlarınızla bağlantılı olarak beklenmedik bazı olaylar da bu hafta karşınıza gelebilir. Bir diğer taraftansa Mars ve Kiron'un da yine 2-8 ev aksınızda karşıt açıda birbirlerini görmeleri de daha önce yaşadığınız maddi problemleri, özellikle ortak gelirler noktasında yaşadığınız problemleri
tetikleyebilir. Mars zaten yine Terazi burcunda ilerlediğinden dolayı biraz zararlı bir pozisyonda. Bu konularda daha önce yaşadığınız kırgınlıklar, hayal kırıklıkları, belki de motivasyonunuzu düşürecek gelişmeler yeniden gündeme gelebilir. Buna karşı da biraz dikkatli olmamız gerekecek gibi duruyor sevgili yükselen Başak burçları. Tutulmanın ve gökyüzünün etkileri bu hafta hayatımıza bu şekilde yansıyabilir ve önümüzdeki dönemi şekillendirebilir. Dediğim gibi kısaca bir teste tabi tutuluyor olabiliriz. Doğru yoldan şaşmamak, istikrarlı olmak konusunda aslında bizi gökyüzü destekleyecektir. Burada Markap sabit yıldızının da etkisine değinmeden aslında videoyu bitirmemek doğru olacaktır. Kriz anlarında istikrarı koruma teması var Markap sabit yıldızında. O yüzden de herhangi bir zorlayıcı durumla bu yeni ay ve güneş tutulması süresinde karşılaştığımızda bizler istikrarı koruma konusunda da şanslı olacağız. Bu avantajı korumak isteyeceğiz aslında. Bir bilgi yıldızıdır. Belki de işte bu problemi nasıl aşacağımız noktasında da doğru bilgiye ulaşmak önümüzü açabilir diye düşünebiliriz. Diğer taraftansa Güneşle kavuşumu yine ruhsal yeteneklerle ilgili, keskin zeka ile ilgili bize güzel fırsatlar verecektir. Bazı engeller, şanssızlıklar, hayal kırıklıkları olabilir Satürn söz konusu olduğundan dolayı. Bunlar dediğim gibi bir test niteliği taşıyacaktır. Sizler kendinizden eminseniz, attığınız adımlardan eminseniz zaten dediğim gibi o istikrar enerjisiyle yolunuza devam etmeniz size avantaj sağlayacaktır önümüzdeki dönemde. Yine ayla kavuşumu da keskin bir anlayış, planlı hareket etme konusunda size avantaj sağlayacak diyebiliriz. Mali konularda da yine az önce bahsettiğim o etkiler noktasında da olumsuzlukları aşma noktasında size bazı fırsatlar da verebilir. Bunlar belki uzun süreli olmayacaktır ama en azından bu kriz sürecini aşmanız noktasında size destek verebilir. Gökyüzünün etkileri belirttiğim gibi bu şekilde mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen teraziler ve terazi burçları 21 Eylül'de Türkiye Ankara saatiyle 10.54'te Başak Burcu'nun 29. derecesinde Satürn karşıtlığında Markap sabit yıldızı kavuşumunda önemli bir parçalı güneş tutulması deneyimliyoruz. Gelin bakalım bu güneş tutulmasının ve haritasının bize mesajları ne olacak? Nasıl yönetmemiz gerekecek? Sizin 12. evinize işaret eden bir tutulma söz konusu sevgili yükselen terazi burçları. O yüzden de sizler aslında artık gölge yanlarınızla ciddi bir yüzleşme yaşamak durumunda kalabilirsiniz. Bu tutulma bir yeni başlangıcı da işaret ediyor. Aynı zamanda çünkü bir yeni ay güneş tutulması ama hayatınıza yeniden bir başlangıç yapma noktasında da size güçlü bir enerji verecek. Kritik bir karar almanız gerekecek. Çok dikkatli olmanız gerekecek çünkü 29. derecede. Şimdiye kadar aldığınız yolda gitmek mi isteyeceksiniz yoksa hayatınızda tamamen sıfırdan yeni bir başlangıç mı yapacaksınız? Temelde bunu bize sorgulatacak bir tutulma, bir yeni ay enerjisinden bahsediyoruz. Şimdi 12. evimizde bir tutulma deneyimlediğimizden dolayı öncelikle dediğim gibi bir gölge yanlarımızla yüzleşmek durumunda kalabiliriz. Belki de biraz inzivaya çekilmek istiyor olabiliriz. Manevi değerlerimizi, endişelerimizi biraz sorgulayabiliriz. Güneş baktığımız zaman sizin 11. evinizi temsil ediyor. Bu da demek ki kariyer kazançlarımız, geleceğimiz, gelecek hayallerimizle ilgili bizler bir yüzleşme yaşayabiliriz. Eğer bu konularda dediğim gibi gölge yanlarımızla yüzleşmemiz gerekiyorsa belki de çok da elle tutulur ya da tutamayacağımız hayaller peşinde koşuyoruzdur. Ya da birbiriyle bağdaşmayan hayaller peşinde koşuyoruzdur. Bunları bir gözden geçirmemiz gerekebilecek. Kariyer kazançları noktasında da yine belki de hiç de ulaşamayacağımız hedefler peşinde koşuyor olabiliriz. Ya da kariyerimizin bize beklediğimiz geleceği sağlamayacak bir gelir elde ettiğiyle de yüzleşmek durumunda
kalabiliriz ve bu yönde bizler hayatımızda ne yönde girişimler yaptık, nasıl bir yapılanma içerisine girdik, bunu da bize biraz sorgulatacak aslında bu tutulma. Sizler 6-12 ev aksında Satürn ve tutulma karşıtlığı enerjisini deneyimleyeceksiniz sevgili yükselen terazi burçları. Bu da şu demek olacak: çalışma hayatınızla ilgili gündelik sorumluluklarınız, gündelik rutininiz, sağlığınızla ilgili konularda sizler özellikle Satürn balık döneminde nasıl bir yapılanma içerisine girdiniz, nasıl bir yol, rota çizdiniz kendinize ve bu yolda ilerlemeye ne kadar kararlısınız, ne kadar istikrarlı bir duruş sergiliyorsunuz? Bunu size sorgulatacak aslında bu güneş tutulması. Bir diğer taraftan da karşınıza gelecek olaylar, durumlar sizi bu yoldan vaz da geçirebilir. Eğer sizler gerçekten kendinizden emin değilseniz, bu yolu çok sağlam taşlarla donatmadıysanız, düşme ihtimaliniz varsa belki de bunu da fark edebilirsiniz ve bugüne kadar yaptığınız girişimlerinizden de son noktada vazda geçebilirsiniz. Biz test niteliği taşıyacak. O yüzden geçmişte yaptıklarınızın güneş tutulması etkisini yönlendireceği bir enerji açığa çıkıyor burada. O yüzden oldukça önemli sevgili yükselen terazi burçları. Sağlığınız dediğim gibi, çalışma hayatınız, çalışma arkadaşlarınızla ilişkileriniz, evcil hayvanlarınız, gündelik sorumluluklarınızı ne kadar üstlendiğinizle ilgili ciddi bir sınav verebilirsiniz. Ve Güneş'in dediğim gibi 11. evinizi temsil etmesi bu konuların geleceğinize nasıl yansıyacağı ile ilgili de önemli bazı kararlar alacaksınız. Neden kritik bir karar olacak? Çünkü 29. derecede, analitik bir derecede. Diğer taraftansa baktığımızda bu tutulma Saros 9 Güney serisine ait, endişelerimizi biraz tetikleyecek ama bu tetiklemesinin sebebi de artık o endişelerinizin üzerine bir gidin, bu endişelerinizi aşın, onlarla yüzleşin temasını taşıyor ki 12. evde bu etkiyi alacağınızdan dolayı da aslında sizinle çok daha fazla bağdaşan bir mesaj veriyor bize gökyüzü. O yüzden de uzun vadeli endişeleriniz söz konusuysa ki Güneş sizin 11. evinizi temsil ediyor. Demek ki geleceğe yönelik, gelecekle ilgili uzun vadede endişe ettiğiniz konular varsa bunlarla gerçekten de bizler yüzleşiyoruz. Bunların üstesinden geliyoruz bu güneş tutulmasıyla birlikte ve bunlar bir noktada da gündelik hayatınız, çalışma hayatınızın size getirileriyle ilgili ise de gerçekten ciddi bu konularla, bu endişelerinizle yüzleşmeniz gerekiyor. Yine 6. evinizde Satürn'ü ağırladığınızdan dolayı ki 6. evde bürokratik konularla ilgilidir. Bürokratik işlemleriniz varsa, yasal süreçleriniz varsa, evrak teslim etmeniz gerekiyorsa bu konularla ilgili de biraz dikkatli olmanız gerekecektir. Yine endişe verici haberler duyabilirsiniz bu süreçte ki bu da o az önce bahsettiğimiz endişeli durumları tetikleyebilir. Belki de işte Satürn balık sürecinde attığınız o konularla bağlantılı olabilir bu haberler ve sizi gerçekten de ben doğru bir adım mı attım, belki de geri mi dönmeliyim, bu konuları sizlere düşündürecek ve yüzleşmenizi de sağlayacak. Yani o attığınız adımlar gerçekten ne kadar doğru, ne kadar sağlam, bunları bir sınamanızı da sağlayacak. Endişelerinizden kurtulacaksınız günün sonunda ve yolunuza çok daha istikrarlı ve güvenli bir şekilde devam etme şansınız da açığa çıkacak. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Markap sabit yıldızı da bu tutulmayla kavuşumda gerçekleşiyor. Bilgi edinmekle ilgili aslında bir noktada da ticaretle ilgili hizmet alıp vermekle de bağlantılı olabilir. O yüzden de bu konularda size şans getirecek bir Markap sabit yıldızından bahsedebiliriz. Edineceğiniz bilgiler ufkunuzu genişletebilir, yolunuzu çok daha net görmenizi sağlayabilir. Zihin ve ruh gücü veriyor aslında Markap sabit yıldızı. O yüzden de aslında sizin doğru karar verip vermediğiniz noktasında size destek vereceğini de söyleyebiliriz ki en önemlisi de kriz anlarında istikrarı koruma enerjisi açığa çıkıyor ve az önce bahsettiğim işte o Satürn balık sürecindeki adımlarınızda istikrarlı bir duruş sergiliyor musunuz? Bugüne kadar yaptıklarınızın arkasında mısınız?
Önünüze çıkacak zorlukların üstesinden gelebileceğinize ve yolunuza daha güçlü adımlarla devam edebileceğinizden de eminseniz aslında gökyüzü sizi, bu tutulma sizi burada destekleyecek. Sizi bir teste tabi tutacak. Belirttiğim gibi en başından bu tutulma, o yüzden de bu sınavı ne kadar başarılı verebilirsek önümüzdeki dönemde de endişeden ve tasadan uzak yolumuza devam etme şansımız söz konusu olacak. Güneş zaten güzel fırsatlar, şans ve zeka enerjisiyle bizi olumlu yönde destekleyecek. Sadece burada Satürn karşıtlığı bazı olumsuzlukları tetikleyebilir ama bunlara zaten takılmıyoruz. Bunlar bu tutulmayla birlikte önümüze gelecek test soruları olabilir. Aile kavuşumu yine keskin bir anlayış, planlı hareket etme temasını tetikleyecek. Mali kazanımlarla ilgili de yine fırsatlarınız söz konusu olabilecek. Bu da demek ki çalışma hayatımızdaki konular mali olarak da bize olumlu yansıyabilecek gibi duruyor. Sevgili yükselen terazi burçları. Haritanın diğer açılarına da bakmak gerekecek. Tabii ki Venüs ve Uranüs'ün bir kare açısı söz konusu. Venüs de 12. evinizde, Uranüs 9. evinizde İkizler Burcu'nda seyrediyor. Meslekte yükselme, kendinizi geliştirme, daha bilinir olma veya olaylara bakış açınız, olayları yargılamanızla ilgili konularda bir uyanış yaşatacak size aslında bu zorlayıcı açı. Venüs zaten sizin yönetici gezegeniniz. Kendinizdeki eksikleri belki fark etme noktasında size bir uyanış getirebilir ve bunun üzerine biraz yürüyebilirsiniz. Venüs diğer taraftan da baktığımızda yine 8. evinize işaret ediyor. Hangi konularda korkularınızla, endişelerinizle yüzleşmeniz gerekliliğini ya da olaylara hatalı bakış açılarınızı fark etmenizi sağlayacak bir etki de yaratabilir sevgili yükselen terazi burçları. Bir diğer önemli açıysa Mars ve Kiron karşıtlığı haritada dikkat çekiyor. Mars sizin burcunuzda seyrine devam ederken 7. evinizdeki Kiron'la karşıt açı gerçekleştiriyor. Ve bu da aslında ilişki halinizde daha önce sizi yaralayan, kıran konuların tekrar etme ihtimalini tetikleyecek gibi duruyor. Bazı dengesizlikler, geçmişte yaşanan bazı dengesizliklerin hala günümüze yansımaları olduğunu da görme şansınız söz konusu olabilir sevgili yükselen terazi burçları. Tutulmanın ve gökyüzünün hayatınıza getireceği etkiler bu şekilde olabilir. Dediğim gibi bu tutulma bir test niteliği taşıyor. Hayatınızda yeni bir dönemecin başlangıcı olabilir, bir yeni ay enerjisi aynı zamanda, ama bu testten geçerken de dediğim gibi geçmişteki yapılandırmalarınızın sağlamlığı önemli olacak. Endişelerinizden arınmanız önemli olacak. Onlarla yüzleşmeniz önemli olacak. Gökyüzü size şans kapılarını da aralayabilecek. Sizler kendinizden eminseniz istikrarlı bir şekilde yolunuza devam edebileceğiniz ve pozitif gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen akrepler ve akrep burçları, 21 Eylül'de Türkiye Ankara saatiyle 10.54'te Başak Burcu'nun 29. derecesinde Satürn karşıtlığı ve Markap Sabit Yıldızı kavuşumunda oldukça önemli, kritik bir güneş tutulması, parçalı güneş tutulması deneyimliyoruz. Gelin bakalım bu tutulma size ne gibi mesajlar veriyor? Hangi konularda hayatınıza etkisi olacak? Hepsini detaylandıralım. Başak Burcu sizin 11. evinizi temsil ediyor. 11. evimiz gelecekten beklentilerimiz, hayallerimiz, geleceğe yaptığımız yatırımlarımız, sosyal çevremiz, yakın arkadaş ilişkilerimiz ve kariyer kazançlarımızla bağlantılıdır. O yüzden bu konular temelinde bir tutulma enerjisi hissedeceğimizi belirtebiliriz en başlangıcında. Bir güneş tutulması aynı zamanda bir yeni ay olmasından dolayı da bu konularla ilgili yeni başlangıçlar da tutulma döneminde bizim için tetiklenebilir veya karşımıza gelecek olan olaylar, durumlar 29. derecede olması sebebiyle kritik bir yeni karar almamız için bizi yönlendirebilir. Ancak Güneş sizin kariyer evinizi temsil ediyor. O yüzden de sizler aslında kariyerinizle ilgili konularda da biraz etki alabilirsiniz. Belki de
Bu noktada önemli bir dönemeçte olabilirsiniz ve bir sınava tabi tutulabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili ne kadar istikrarlı bir yol takip etmeniz gerekliliğini fark edebilirsiniz. Bu uyanışı sağlayabilir veya tamamen kariyer hayatınıza aslında yeni bir yön çizmeniz gerekliliğini de fark edebilirsiniz. Bir sınav niteliğinde olacak. Kariyer ve gelecekle ilgili konularda, sosyal çevreyle ilgili konularda kendinizi ne kadar doğru yapılandırdıysanız aslında size bir istikrar enerjisi getirecek. Ancak doğru yapılandırmamışsanız veya eksikleriniz varsa bir adım atmış gerisini salmışsanız da burada da belki de artık size gökyüzü diyecek ki bu daha önce başlattığınızı bir bitirin, kendinize yeni bir yol çizin de diyebilecek. Burada artık dediğim gibi her şey sizin elinizde olacak. Yani bana yorum da yazsanız burada ben de size diyemeyeceğim ki şu yolu takip edin. Burada tamamen sizin hayatınızdaki yapılandırmalar, yapıcı adımlar önemli bir rol oynayacak önümüzdeki dönemi görmekte ve bu attığınız adımlar sınava tabi tutulacak. Şimdi Satürn'le karşıtlığı söz konusu bu güneş tutulmasının. O yüzden de aşk hayatınızla ilgili, flört hayatınız, çocuklarınız, yaptığınız yeni girişimler, bir diğer taraftan Satürn'ün temsiliyetlerine de baktığımızda yine ailevi konular, özel hayatınız ve ticaret, iletişim, ulaşım bu alanlarda, mesleklerde çalışıyorsanız bu konularla ilgili sizler nasıl bir yapılanma sürecine girdiniz? Yeni adımlar attınız mı? Yeni adımlar attığınızda da özellikle Satürn balık döneminde ne kadar yapıcı bir tutum sergilediniz? Ne kadar istikrarlı ilerleyebildiniz ve altyapınızı ne kadar sağlam hazırlayabildiniz ve hayatınıza yeni bir yön verdiniz? Gideceğiniz bu yeni yoldan ne kadar eminsiniz? Bunu sınayacak aslında bu tutulma. Belki de dediğim gibi az önce de vazgeçmenizi tetikleyecek bir etki yaratabilir ya da istikrar enerjisini açığa çıkarabilir. Hayır, karşıma zorluklar çıkabilir ama ben bu zorlukları aşabilirim. Altyapım sağlam, üstesinden gelebilirim ve gittiğim yoldan da eminim diyerek de aslında kendinize doğru bir yol çizdiğinizi konfirme de edebilirsiniz sevgili yükselen akrep burçları. Bu etkiyi açığa çıkaracak. Şimdi Satürn dediğim gibi 3. ve 4. evi de temsil ettiğinden dolayı bu konular ekseninde de bir sınanmaya tabi tutulabilirsiniz. O yüzden geç kalmayın da aslında. Yani ev, yuva, aile veya ticaret, iletişim, ulaşım, eğitim konuları gündeminizdeyse de bu adımları atmışsanız da artık yolunuza endişelerinizden uzak da biraz devam etmeniz gerekiyor. Bunu peki neden söylüyorum? Çünkü Saros 9 Güney serisine ait bir tutulma deneyimleyeceğiz. Bu tutulma aslında bize uzun zamandır endişe veren konularla yüzleşmemiz ve kendimizi bu endişelerden arındırmamız için tetikleyecek de diyebiliriz. Saros 9 Güney etkisi bu şekilde yansıyacak hayatımıza. Demek ki bizler yapmak istediğimiz girişimler varsa bu girişimleri gerçekleştirmek için endişelerimize kapılıp geri adım atmamak durumundayız. Az önce belirttiğim konu başlıklarında yapılanma süreçleri gerçekleştirdikse ama hala bazı şeyler bizi endişelendiriyorsa da o endişe ettiğimiz konuları da dediğim gibi netleştirerek o endişelerden kurtulup yolumuza devam etmemiz gerekliliğini fark edeceğiz. Özellikle evrak işleri varsa yaptığınız yeni girişimlerle ilgili, geleceğe yönelik yaptığınız girişimlerle ilgili ev, emlak, işte iletişim, ulaşım, anlaşmalar gibi gündemler de söz konusuysa bunlarla ilgili evrak, bürokratik işlemler konusunda da biraz dikkatli olmamız gerekecek. Özellikle Satürn balık döneminde yaptığımız yapılanma girişimleri, yaptığımız yeni girişimler, çizdiğimiz yeni yolumuzla ilgili endişe verici haberler de duyabiliriz. Ama siz dönüp işte bu haberleri duyduğunuzda da yine dönüp bir bakacaksınız. Ben ne kadar doğru adımlar attım, ne kadar sağlam adımlar attım bunu bir test edeceksiniz. Ve aslında çıktığınız yoldan emin olmanızı sağlayacak gündemlerle karşılaşacaksınız bu tutulmada ve çok daha huzurlu yolunuza devam edebileceksiniz sevgili yükselen akrep burçları.
Öte yandan Markap sabit yıldızıyla kavuşumda gerçekleşen bir tutulma bilgi dağarcığımızı genişletmemizi sağlayacak. Özellikle o endişelerimizi gidermemiz noktasında vereceği bilgi enerjisiyle bizler aydınlanacağız ve endişelerimizden arınabileceğiz ve hatta yolumuza çıkabilecek belki de olası engelleri de çok daha rahat kestirebileceğiz. Bilgimize ve deneyimimize de güvenerek zorlukların üstesinden gelebileceğimizin bilinciyle istikrarlı bir şekilde de yolumuza devam edebileceğiz. Çünkü Markap sabit yıldızı kriz anlarında da istikrarı koruma enerjisi sağlıyor ve bizler bu istikrarı bilgimiz, deneyimimiz ve geçmişimizi ne kadar sağlam yapılandırdığımızla bağlantılı olarak önümüzü çok daha net görebileceğiz gibi duruyor. Tabii ki biraz stres olacak üzerimizde, kendimizi depresif hissedebileceğiz. Çünkü Güneş ve Ay Satürn'e karşıt olacak. Çok mutlu hissetmeyeceğiz karşılaştığımız olaylarla ama sonrasında dediğim gibi bizler çok daha rahat bir nefes alacağız. Çünkü gittiğimiz yolun doğru olduğundan emin olacağız. İstikrarlı ilerleyebileceğimizden de emin olacağız. Bir diğer taraftan da Güneş'le kavuşumu keskin bir zeka, enerji ve şans verebilir bize. O yüzden de adım atmaktan korkmayalım. Kendimizi test etmekten korkmayalım bu süreçte. Evet, hayal kırıklıkları, olumsuzluklarla karşılaşma ihtimalimiz var. Zaten bu tutulma bizi bir teste tabi tutacak. O yüzden mutlaka ki bazı olumsuzluklar gündeme gelecek ama dediğim gibi bizler bu olumsuzlukları aşabileceğimizi de görebileceğiz ya da belki de çıktığımız yolun yanlış olduğunu görüp kendimizi yeni bir rotada çizebileceğiz. Aile kavuşumu da yine keskin bir anlayış, planlı hareket etme ve yükselme, yetki sahibi olma gibi konularda bize fırsat verecektir. Mali kazanımlarda şans verebilir ki sizler 11. evinizde bu tutulma etkisini hissettiğinizden dolayı da kariyer kazançlarınızla ilgili de güzel bir etki alabilirsiniz. Tutulmanın diğer açılarına baktığımız zaman Venüs ve Uranüs'ün 11-8 ev aksını aktive ettiğini gözlemliyoruz. Özellikle hayatımızda geleceğe yönelik yatırımlarımız, pasif gelirlerimiz söz konusuysa ve geleceğimizi aslında o pasif gelirler doğrultusunda şekillendirmeye veya garanti altına almaya çalışıyorsak bu konularda da beklenmedik bazı gelişmelerle karşılaşabiliriz. Biraz uyanık olmamız gerekecek maddi alanda, özellikle geleceğe yönelik yatırımlarımız ve geleceğimizi şekillendirecek pasif gelirlerimiz, pasif gelir kaynaklarımız söz konusuysa bu konularda da biraz dikkatli olmamız gerekecek. Venüs sizin 12. evinizi ve 7. evinizi yönettiğinden dolayı hem rakiplerinize karşı zayıf olabileceğiniz hem de kontrolünüz dışında gelişecek olaylara karşı biraz açık olabileceğiniz bir dönemde de olabilirsiniz. Öte yandan bu tutulma haritasının dikkat çeken iki noktası da Kiron ve Mars. Mars da sizin 12. evinizde yönetici gezegeniniz olarak duruyor ve ilerliyor. Ve Kiron'la bir karşıt açısı söz konusu olacak. Bu da yine çalışma hayatınız, gündelik rutininiz, sağlığınızla ilgili kronikleşmiş sorunlarınız varsa bunları tetikleyebilir sevgili yükselen akrep burçları. Sağlıkla ilgili konulara lütfen bu hafta ve tutulma döneminde dikkat edin derim. Özellikle de belirttiğim gibi kronikleşmiş ve tekrar eden sağlık sorunlarınız varsa bunlar da biraz sizi bu dönemde zorlayabilir. Gökyüzünün, tutulmanın enerjisi hayatımıza bu şekilde yansıyacak. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yaylar ve yay burçları, 21 Eylül'de Başak Burcu'nun 29. derecesinde Türkiye Ankara an saatiyle 10.54'te Satürn karşıtlığında ve Markap sabit yıldızı kavuşumunda çok önemli bir parçalı güneş tutulması deneyimliyoruz. Gelin bakalım bu tutulma sizin hangi yaşam alanlarınıza nasıl etki edecek ve haritanın diğer açıları da bizi nasıl etkileyecek detaylıca gözlemleyelim birlikte. Öncelikle Başak Burcu sizin kariyer alanınıza işaret ediyor. Kariyerinizle ilgili kritik bir dönemeçte olabiliriz bu tutulmayla birlikte. Çünkü 29. derece analitik bir derece. Bir diğer taraftan da bizi sınava tabi tutacak bir etki de yaratabilir bu tutulma.
Öte yandan tabii ki biliyorsunuz güneş tutulmaları bir yeni ay enerjisidir. Kariyerde yeni bir başlangıç ya da toplumsal statünüzü etkileyecek yeni bir olay, yeni bir durumun hayatınıza dahil olması şeklinde de düşünebiliriz. Şimdi kritik bir karar dedik. Bu neden kritik? Çünkü Satürn'le de karşıt açıda gerçekleşiyor bu tutulma. Satürn bize şunu hatırlatacak Balık burcuna gerilemesinden dolayı. Özellikle Satürn Balık dönemine bizi bir geri döndürecek. Peki neden? Sürekli bunu tekrar ediyorum gibi biliyorum ama Satürn Balık sürecinde eğer sizler özel hayatınızı yapılandırmak adına ciddi bir girişimde bulunduysanız, aile hayatınızı, ev hayatınızı, belki de yaşadığınız ülkeyi değiştirmek, yaşadığınız şehri değiştirme noktasında ciddi, yapıcı ve disiplinli adımlar atmışsanız, hayatınızda yeni bir süreç başlatmak adına, sıfırdan bir süreç başlatmak adına bir adım atmışsanız, aslında bu çizdiğiniz rotanın ne kadar doğru olduğunu size test ettirecek bir tutulmadan bahsedebiliriz öncelikle. Çünkü bu tutulmayla birlikte karşınıza gelecek olan olaylar, durumlar, belki de işte o ev konuları, aile konuları, yuva konuları, özel hayat konularını bir sınava tabi tutmanızı da gerektirebilecek. Çünkü belki de kariyerinizde alacağınız yeni bir karar özel hayatınıza da olumsuz yansıyabilir. Yerleştiğiniz evi değiştirmeniz gerekebilir ya da özel hayatınıza herhangi bir noktadan olumsuz yansıyabilir ve stres yaratabilir. Kariyerinizde alacağınız bir karar hayatınızın rotasını, gidişatını tamamen değiştirebilir. O yüzden dikkatli olmamız gerekecek. Eğer ki sizler, çünkü Satürn sizin kazanç hanenizi yönetiyor, para kazanmakla ilgili konularda ve aileniz, özel hayatınız, hayatınızı yapılandırmakla ilgili konularda dediğim gibi ciddi bir yapılanma başlatmışsanız bu test edilecek ama sizler attığınız adımlardan eminseniz de karşınıza gelecek olan durumlar, olaylar sizin aslında yolunuzda ne kadar doğru olduğunuzu da size fark ettirecek de diyebiliriz sevgili yükselen yay burçları. Şimdi burada kritik bir karar alabiliriz ama dediğim gibi alacağınız kritik karar şunu da netleştirebilir. Gittiğiniz yolda eminsiniz, doğrusunuz. Peki bunları neden söylüyoruz? Saros 9 Güney serisine ait bir tutulma deneyimliyoruz. O yüzden de özellikle Satürn balık döneminde özel hayatınız, aile hayatınızla ilgili endişeleriniz söz konusu olmuşsa, para kazanmakla ilgili konularda endişeleriniz söz konusu olmuşsa, zaten bunun üzerine bir yapılanma sürecine gitmişseniz ama hala da çok emin olmadığınız noktalar varsa ve endişe ettiğiniz detaylar varsa, Saros 9 serisindeki bu tutulma size o endişelerinizi gidermek için harekete geçin uyarısında bulunuyor. O yüzden karşılaşacağımız işte o tutulmayla birlikte karşılaşacağımız olaylar belki de o endişe ettiğimiz olayları tetikleyebilir. Onlarla yüzleştiğimiz takdirde, onları aştığımız takdirde de gittiğimiz yolda çok daha huzurlu bir ilerleyiş sağlayabiliriz sevgili yükselen yay burçları. O yüzden diyorum, gittiğimiz yolun ne kadar doğru olduğunu anlayacağımız, ciddi bir testten geçeceğimiz bir tutulma olabilir. Saros 9 serisindeki bu tutulma bir taraftan dediğim gibi endişelerimizle, belki sağlığımızla, finansal konularla ilgili gelişmelere ışık tutacaktır. Zaten bu konular tetikleniyor haritanızda. Ama evrak işleriyle ilgili dikkatli olmamız gerekecektir. İşte yeni bir ev alacaksanız tapusudur, koçanıdır. Diğer taraftansa bir kiraya çıkacaksanız kira sözleşmeniz, detayları, bunlara biraz dikkat etmeniz de gerekebilecek. Yine endişe verici haberler alabilirsiniz. İşte bu endişe verici haberler de sizin o çıktığınız yeni yolda bir tehdit niteliği taşıyabilir ve siz yine bir dönüp bakacaksınız. Ben ne kadar sağlam adımlar attım, bu haberler beni ne kadar etkileyebilir? Bunun üzerine de daha güvenle yürüyebileceksiniz sevgili yükselen yay burçları.
Markap sabit yıldızıyla da kavuşumda gerçekleşen bir tutulma olması yine bize olumlu etkiler getirecektir. Özellikle zihin ve ruh gücü verecek bize. O yüzden kendimizi güçlü hissedeceğiz. Kriz anlarında istikrarı koruma enerjisi açığa çıkacak ve sağlam elle tutulur adımlar atma, yine Satürn'le bağdaştırabiliriz bunları. O yüzden bu konularda da karşımıza gelecek olaylarda hem istikrarlı bir duruş sergileyeceğiz hem de çok daha sağlam elle tutulur adımlar attığımızın bilincinde olabileceğiz. Geçmişte veya önümüzdeki dönemde de bunu atabileceğimizi, bu girişimlerde bulunabileceğimizi de fark edeceğiz diyebiliriz sevgili yükselen yay burçları. Bir diğer taraftan bir bilgi yıldızı, o yüzden belirttiğim konularda bilgi edindiğimiz takdirde de önümüzü çok daha net görebilir. Endişelerimizden de kendimizi çok daha kolaylıkla arındırabiliriz. Evet, biraz stres yaratacak, depresyon enerjisi hakim olabilecek bu konularda üzerimizde ama bir testten geçtiğimizi unutmayarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Güneşle kavuşumu yine başarı, keskin zeka, enerji ve şans getirebilir bize. Ayla kavuşumu Markap sabit yıldızının yine planlı hareket etme ve mali kazanımlarda yine şans getirebilir bize. Bu da önemli çünkü baktığımız zaman zaten sizin Oğlak burcunuz ikinci evinize Satürn'le karşıt açıda olacak. Evet, ama yarattığı bu stres dediğim gibi size maddi konularda bir noktada da şans getirebilecek gibi duruyor. Gökyüzü haritasına baktığımızda, özellikle tutulma an haritasına baktığımızda dikkat çeken diğer unsurlarsa Venüs ve Uranüs. Venüs sizin kariyer alanınıza giriş yapmış durumda ve Uranüs'te bir kare açısı söz konusu. Uranüs'te 7. evimizde. Kariyerimizle ilgili, evliliğimizle ilgili konularda biraz dikkatli olmamız gerekecek. İlişkilerde kırılma noktaları yaşanabilir. Rakiplerinize karşı güç kaybettiğiniz bazı gelişmeler de söz konusu olabilir. Özellikle nasıl iletişim kurduğunuz, eşinizle, dostunuzla, iş ortağınızla, rekabetli olduğunuz kişilerle ne bilgi paylaştığınız dikkat gerektirecek gibi duruyor. Öte yandan önemli bir açıda Mars ve Kiron arasında gerçekleşiyor. Mars sizin 11. evinizden çıkmak üzereyken 5. evinizdeki Kiron'la bir karşıt açı gerçekleştiriyor. O yüzden de çocuklarınız, aşk hayatınız, flört hayatınız, yaptığınız yeni girişimler, kendinizi ortaya koymaya çalıştığınız konularda yine bir kırılma noktası, bir kırgınlık, bir hayal kırıklığı, tekrar eden olayların gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Mars zaten Koç burcunun yönetici gezegeni olarak Terazi burcunda bulunduğundan dolayı da bugün yapacağınız yeni girişimlerin aslında çok uzun ömürlü olmayacağını anladığınız bazı gelişmeler ve tekrar eden durumlarla karşılaşma ihtimaliniz de söz konusu olabilir sevgili yükselen yay burçları. Gökyüzünün ve tutulmanın etkisi hayatınıza bu şekilde yansıyacak. Ana tema bir test. Bir testten geçeceğinizi unutmayın. Hemen vazgeçmeyin. Gökyüzü bizi destekliyor istikrarlı olma konusunda da. Eğer geçmişte attığımız adımlar sağlamsa yolumuza güvenle devam edebiliriz. Eğer bunun sağlam olmadığını, gittiğimiz yolun yol olmadığı neticesine varırsak da şu ana kadar yaptıklarımızdan vazgeçebilir ve önümüze yeni bir rotada çizebiliriz. Bunlar tamamen sizin hayatınızdaki yapılanma ve gelişmelerle ilişkili olacak. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen oğlaklar ve oğlak burçları, 21 Eylül'de Türkiye Ankara saatiyle 10.54'te Başak Burcu'nun 29. derecesinde sizin yönetici gezegeniniz Satürn'le karşıt ve Markap sabit yıldızıyla kavuşumda oldukça önemli bir parçalı güneş tutulması deneyimliyoruz. Gelin bakalım bu güneş tutulması sizin hangi yaşam alanlarınıza etkisini yansıtacak ve tutulma haritasının diğer etkileri de hayatınıza nasıl etki edecek? Başak Burcu sizin 9. eviniz demek. 9. evimiz demek de meslekte yükselme, meslekte kendimizi daha bilinir kılma, uzmanlaşma, bu alanda eğitimler alma. Bir diğer taraftan yüksek eğitim, üniversiteler, öte yandan sosyal medya girişimlerimiz,
hayata bakış açımız, hayatı nasıl yargıladığımız, dini inançlarımızla ve yaşam felsefemizle de bağlantılıdır. Bu konularda temelde bir güneş tutulması ve aynı zamanda da bir yeni ay enerjisi hissedeceğimizi not edelim bir kenara. İşte buradan yola çıkarak da bu tutulmanın 29. derecede gerçekleşmesi bu konular temelinde kritik bir karar alma ihtimalimize işaret ediyor tutulmayla birlikte. Diğer burçlarda da belirttiğim gibi bizler aslında bu tutulmayla birlikte biraz da bir testten geçiyor olabiliriz. Belki de artık hayatımızda bazı şeyleri bırakmamız gerekliliğinin farkına varabiliriz veya hayatımızda şu ana kadar kendimize çizdiğimiz yoldan gitmek istediğimizden emin olduğumuzu da anlayabilir, kavrayabilir ve daha istikrarlı, daha sağlam adımlarla yolumuza devam da edebiliriz. Peki gelin bu detaylar neden karşımıza çıkıyor? Bunları da netleştirelim. Sizin yönetici gezegeniniz Satürn. Dediğim gibi bu tutulmanın karşısında ve Satürn baktığımız zaman sizin 3. evinizde sevgili yükselen Oğlak burçları. O yüzden de kardeşlerinizle ilişkileriniz, yakın çevre akraba ilişkilerinizle ilgili bir sınanmaya tabi olabilirsiniz. Yine iletişim, ulaşım, eğitim, ticaretle ilgili konularda yeni bir yapılanma kararı almışsanız özellikle Satürn balık döneminde ve bu yönde de ciddi bir yapılanma içerisine girdiniz, sorumluluklarınızı yerine getirdiniz, kendinize net ve sağlam bir rota çizdinizse tabii ki balık burcu enerjisinin verdiği olanaklar neticesinde kendinize ne kadar net bir rota belirlediyseniz ve bu rotanın doğru olduğundan eminseniz işte bu doğruluğun aslında sınanacağı bir tutulma enerjisi yansıyacak da diyebiliriz sevgili yükselen oğlaklar sizin açınızdan. Satürn zaten sizin yönetici gezegeniniz olduğundan dolayı sizler bu tutulma enerjisinden de güçlü bir şekilde etkileneceksiniz diyebiliriz. Kardeşlerinizle dediğim gibi yakın akrabalarınızla ilişkileriniz noktasında yeni bir süreç başlattıysanız bu süreç ve çizdiğiniz rotanın doğru olup olmadığından test edileceğiniz bir tutulma olacak ve aslında karşınıza gelecek olaylar dediğim gibi size yeni ve kritik bir önemli karar da aldırabilecek ve bu kritik karar ya yolunuza devam etme yönünde olacak ya da rotanızı değiştirme yönünde olacak. Bu tamamen sizin bu süreci nasıl değerlendirdiğiniz, nasıl yapılandırdığınız ve ne kadar sağlam ve doğru yapılandırdığınızla bağlantılı olacak sevgili yükselen oğlak burçları. Bu az önce de belirttiğim gibi ticaretle, iletişimle, ulaşımla, belki turizmle, eğitimle bağlantılı olabilir ama diğer taraftan da ilişki noktasında baktığımızda kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkileri temelindeki krizleri belki ne kadar doğru yapılandırdığınızla da ilişkili olabilecek. Belki de yaşama çok daha farklı bir açıdan bakmamız gerektiğini fark edebileceğiz. Belki yargı sistemimizi değiştirmemiz gerektiğini fark edebileceğiz. Ya da meslekte uzmanlaşma konusunda nasıl ilerlemeniz, nasıl adım atmanız gerektiğini daha net görebileceğiniz, bu yönde yeni girişimler yapabileceğiniz önemli bir tutulma sürecinden de geçebilirsiniz. Kendinizi nasıl geliştireceğinizi, hayatınıza az önce belirttiğim o 3. ev konularında da nasıl daha ciddi bir rota çizebileceğinizi, sağlam, elle tutulur bir rota çizebileceğinizi de anlayabileceğiniz, kavrayabileceğiniz bir tutulma etkisi ortaya çıkacak gibi duruyor. Bu tutulmanın önemli noktaları da var. Saros 9 Güneş serisi tutulması ve endişelerimizle aslında yüzleşmemiz gerektiğini bize hatırlatacak bir tutulma olacak. Bu da az önce o belirttiğim gibi Satürn etkisini pekiştirir nitelikte. Yani Satürn de bizde biraz bir stres yaratır. Belki de işte o eksiklerimizi tamamlamamız gerekliliğini bize hatırlatır. Saros 9 serisi de bize diyor ki eğer o attığınız adımlarda emin değilseniz, endişeleriniz varsa, kafanızı kurcalayan detaylar varsa bunları da temizlemenin zamanı geldi zihninizden. Onlarla yüzleşerek bu endişelerinizden kendinizi arındırarak yolunuza artık devam etmeniz gerekiyor. O yüzden de endişe etmek yerine endişelerimizle yüzleşerek
yolumuza devam etmemiz gerekliliğini de bize hatırlatıyor. Gökyüzü özellikle uzun vadeli ve geçmişten gelen ya da önümüzde belki de bizim için sorun yaratabilecek konuları uzun vadede sorun yaratabilecek detayların üzerine gitmemiz gerekliliğine işaret ediyor. Belki sağlığımızla ilgili konularda problemlerimiz söz konusu olabilir, endişelerimiz söz konusu olabilir. Sevdiklerimiz işte az önce belirttiğim gibi yakın akraba, kardeş, kuzen ilişkilerimizle ilgili bazı sorunlar ve endişeler söz konusu olabilir. Bunlarla yüzleşiyoruz sevgili yükselen oğlak burçları. Bu konularda yine vasiyetnameler, sağlıkla ilgili konular, vergiler, ticari ortaklıklarınız söz konusuysa bu ortaklıklarınızı belgeleyen evraklarla ilgili de biraz dikkatli olmamız gerekecek. Endişe verici haberler alabiliriz. Az önce belirttiğim o 3. ev konularında kendimize yeni bir rota çizmişsek ve bu endişe verici haberler doğrultusunda da işte biraz bir kendimize çeki düzen verme ihtiyacını hissedebiliriz. Attığımız adımların doğruluğundan emin olma ihtiyacını yine hissedebiliriz ve bu endişelerimizden de kurtularak dediğim gibi yolumuza çok daha rahat devam edebiliriz. Bizi biraz stresle baş başa bırakacak gibi görünüyor ama o stresle başa çıktığımız takdirde de önümüzde endişelerden, kaygıdan ve stresten uzak bir rota olacak gibi görünüyor. Öte yandan Markap sabit yıldızıyla kavuşumda gerçekleşen bir tutulma, bilgi edindiğimiz takdirde, kendimizi eğittiğimiz takdirde de sorunların, problemlerin üstesinden, endişelerimizin üstesinden çok daha rahat gelebileceğimize işaret ediyor. Yine sizin 3-9 ev aksında bir etkileşim olması sebebiyle de seyahatlerinizin çok daha aktif ve hayatınıza olumlu etkiler getirebileceğini düşünebiliriz bu süreçte. Ticarette ve yolculuklarda refah getiren bir etki yaratacak yine Markap sabit yıldızı. O yüzden de ticari konularda, yolculuklarla, turizmle ilgili konularda da sizler bu dönemde çok şanslı olabileceksiniz. Kriz anlarında istikrarı koruma enerjisi veriyor. En önemlisi de bu. O yüzden hep altını çiziyorum sürekli. Geçmiş Satürn balık döneminde attığınız adımlar, koyduğunuz taşlar ne kadar sağlamsa istikrarlı yolunuza devam etme şansınız da bu süreçte o kadar ihtimal olacak, mümkün olacak gibi görünüyor. Biraz stres yaratma ihtimali tabii ki mümkün çünkü hem Güneş hem Ay Satürn'le karşıt. Üzerimizde biraz bir stres hissedebiliriz ama bu stres sonrasında dediğim gibi oldukça rahat bir nefes alma ihtimalimiz de daha mümkün olacak. Güneş'te kavuşumu Markap sabit yıldızının keskin zeka, enerji ve şans verebilir. Dediğim gibi biraz zorlanabiliriz, hayal kırıklıkları yaşayabiliriz ama önümüzde yolumuzu çok daha net görmemizi sağlayacak. Ayla kavuşumu yine keskin bir anlayış, planlı hareket etme, yükselme, yetki sahibi olma vaat edebilir ki 9. evimiz bu konulara da işaret ediyor. O yüzden sevgili yükselen oğlaklar, bu alanlarda şanslı olabileceğimiz bir tutulma deneyimleme ihtimalimiz de var. Diğer taraftansa Venüs de sizin 9. evinizde transitine başlamış durumda ancak Uranüs'te bir kare açı dahilinde 6-9 ev aksında biraz gerilim söz konusu. Yani çalışma hayatımızda, çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimizde biraz dikkatli olmamız gerekecektir. Belki farklı değer yargılarına sahip olmamız fikirsel anlamda çatışmaları beraberinde getirebilir. Maddi konularda belki biraz yine çatışma söz konusu da olabilir. Öte yandan Mars ve Kiron'un da 19 ev aksında karşıt açıda olmaları özellikle özel hayatınız, aile hayatınız, ev, yuva, barınmayla ilgili konularda kronikleşmiş, tekrar eden konuların yine sizi zorlayacağı bir döneme giriş yaptığınızı bizlere düşündürebilir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen kovalar ve kova burçları 21 Eylül'de Türkiye Ankara saatiyle 10.54'te Başak Burcu'nun 29. derecesinde Satürn karşıtlığı ve Markap sabit yıldızı kavuşumunda oldukça önemli bir
parçalı güneş tutulması deneyimliyoruz. Gelin bakalım, bu güneş tutulması sizin hangi yaşam alanlarınıza işaret edecek? Yaşamınıza etkileri nasıl olacak? Haritanın geriye kalan etkileri de yine hayatımızın hangi alanlarına işaret edecek? Nasıl etkiler alacağız bu hafta? Öncelikle Başak Burcu demek sizin 8. eviniz demek. 8. ev kriz, kayıplarla ilgili, hayata sıfırdan yeniden başlamak, dönüşerek başlamak, küllerinden yeniden doğarak başlama temasıyla ilişkilidir ama bir diğer taraftan da alacak verecek, nafaka, kredi, pasif gelirler, ortak kazançlar ve elinize gelen, dıştan gelen paralarla ilgili bir alandır. Miraslarla da ilgili olabilir. Bu konular temelinde bir tutulma etkisi yaşayacağımızı bir yere not edebiliriz. Yani ana başlıklarımız bunlar olacak. Ama nasıl olacak? 29. derecede bir tutulma deneyimliyoruz. Bu konular temelinde kritik bir dönemeçte olacağız. Kritik bir karar veya kritik bir başlangıçta, yeni bir başlangıçta yapabileceğiz. Çünkü bu tutulma aynı zamanda bir yeni ay enerjisine sahip. O yüzden de öncelikle bu alanlarda çok kritik bir karar verebileceğiz. Aslında karşımıza gelen olaylar ve durumlar noktasında da bir test vererek, bir sınav vererek aslında yön çizeceğiz diyebiliriz hayatımıza. Şimdi bu tutulma Satürn'le karşıt derecelerde gerçekleşiyor dedik. Satürn sizin 2. evinizde, Balık burcunda seyrine devam ediyor ve aslında Satürn buraya son kez geriledi. O yüzden de bizler burada kişisel kazançlarımız ve ortak kazançlarımız ya da ortak harcamalarımız temelinde bir tutulma etkisi hissedeceğiz. Kişisel kazançlarınız noktasında özellikle Satürn balık sürecini ne kadar doğru değerlendirdiyseniz, burada önümüzdeki süreci yapılandırmak adına ne kadar adım, ne kadar yapacağı adımlar, sağlam adımlar atmışsanız, önümüzdeki bu tutulma sürecinde de attığınız adımların, kendinize belirlediğiniz yolun ne kadar doğru olduğunun test edildiğini gözlemleyeceksiniz aslında sevgili yükselen Kova burçları. O yüzden de sizler bu süreçte attığınız adımlardan, önünüze çizdiğiniz rotadan %100 eminseniz, sorumluluklarınızı olması gerektiği gibi yerine getirmişseniz ve Satürn ve Neptün'ün artık Koç burcunda ilerlediği dönemde hayatınızda yeni bir dönem başlatmaya da hazırsanız, bunun sorumluluğunu üstleniyorsanız, aslında bu tutulma süreci sizin bu gittiğiniz yolda ne kadar doğru ve ne kadar emin olduğunuzu belirleyecek diyebiliriz. Evet, karşımıza bazı olaylar, durumlar, stres yaratacak gündemler gelebilecek. Belki de bizler özellikle o maddi konularda attığımız adımlarda iyi bir yapılanma gerçekleştirmemişsek, tamamen vazgeçip yeni bir başlangıç, yeni bir rota belirleyebiliriz hayatımızda. Ama attığımız adımlardan, gittiğimiz yoldan eminsek de tamamen bu yoldan gideceğimizden emin olarak yolumuza çıkacağız. Bu tutulma ve yeni ay enerjisiyle birlikte de sevgili yükselen Kova burçları. Satürn sizin klasik yönetici gezegeniniz, bir diğer taraftan da 12. evinizi yönetiyor. O yüzden bu alanlara da biraz dikkat kesilmemiz gerekecek. Çünkü bu konular temelinde de bir tutulma enerjisi hissedebiliriz. Yani yüzleşmekten kaçtığımız durumlar, olaylar varsa, bunlar parayla bağlantılıysa, bir diğer taraftan belki ailevi ilişkilerde varsa işin içerisinde, çünkü ortak gelirler gündemdeyse, yani kazançlarınızı birisiyle paylaşıyorsanız ya da dıştan size bir para geliyor ama bu paranın belki de ne kadar istikrarlı hayatınıza yansıyacağıyla ilgili bazı soru işaretleri varsa aklınızda, bu alanı kontrol edemiyorsanız, sizin kontrolünüz dışındaysa, bu konularda da aslında bir noktada sınava tabi tutulacağınız, bazı gerçeklerle yüzleşmeniz gerektiğini anlayacağınız bir dönemden de geçiyor olabileceksiniz. Kendinizle ilgili yine, kişiliğinizle, çevredeki imajınızla ilgili de yine oldukça önemli gelişmelerle karşılaşabileceksiniz. Kendinizi yeniden yaratma, hayata yeniden başlama, hayatınıza yeni bir rota çizme noktasında da önemli bir dönemeçte olacağınızı söyleyebiliriz. Ama temelde 2-8 ev aksı etkileniyor. O yüzden kazançlarımıza odaklanıyoruz. Para kazanmak, para harcamak,
paramızı paylaşmakla ilgili konularda dediğim gibi bir sınava tabi tutuluyoruz. Ne kadar doğru adım atmışsak o kadar kendimizden emin bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bu tutulma Saros 9 güney etkisine sahip. O yüzden de aslında uzun vadeli endişelerin ortaya çıkması da söz konusu. Ki ekonomik konular tabii ki istikrar istediğimiz, süreklilik istediğimiz konuların başında gelir. İşte ortak gelirleriniz söz konusuysa, ortak kazançlarınız söz konusuysa ya da az önce dediğim gibi bir dıştan gelirimiz söz konusuysa, bu gelirin istikrarı ile ilgili, sürekliliği ile ilgili endişelerimiz söz konusuysa, zaten Satürn sizin yönetici gezegeniniz ama 12. evi de yönetiyor. Endişe, kaygı, gölge yanlarımızla, bilmediklerimizle yüzleşme alanını temsil ediyor. Burada da Saros 9 serisi de aynı konuya dikkat çekiyor. Demek ki bizler endişelerimizle, korkularımızla yüzleşerek yolumuza devam edeceğiz. Artık bu endişelerden kurtulmamız gerekliliğinin farkına varacağız, üzerine yürüyeceğiz ve bunları aştıktan sonra da artık yolumuza çok daha huzurlu ve çok daha güvenli bir şekilde ilerleyeceğiz diyebiliriz. Diğer taraftan bu endişeler sağlıkla ilgili olabilir. 12. evimiz sağlığımızla da bağlantılı baktığımız zaman sevdiklerimiz ve finansal konularla bağlantılı olabilir diyor Saros 9 Güney serisi de. Vasiyetnameler, sigortalar, vergiler yine 8. ev konularına işaret ediyor. Bu konularda da yine biraz dikkatli olmamız gerekecek. Evrak işlerimizde de detaylara odaklanmamız gerekecek. Endişe verici haberler alabiliriz. Bu bizim maddi gelir kaynaklarımızı ilgilendiren konularda olabilir. İşte tam da bu noktada o yapılandırma sürecinde eksiklerimizi gözden geçirme ihtiyacımız doğabilir ve bunlarda eksiklerimiz varsa giderebiliriz. Gittiğimiz yolda şu ana kadar yapılandırmalarımızın eksiksiz olduğunu ve güvende olduğumuzun farkına vararak da yine önümüzdeki yolda daha huzurlu ilerleyebiliriz. Öte yandan Markap sabit yıldızıyla da kavuşumda gerçekleşiyor bu tutulma. Bir bilgi teması vurgulanıyor Markap sabit yıldızıyla. Ekonomik konularda, ortak gelir gider konularda, para kazanma konularında ne kadar bilgiye sahipsek kendimizi o kadar güvende hissedebilir. Korku ve endişelerimizin üstesinden de o kadar daha rahat gelebiliriz. Buna işaret ediyor Markap sabit yıldızı. Belki kriz anlarında istikrarı koruma enerjimizi de yükseltecektir. Yani ekonomik bir kriz, mali bir kriz, işte alacak verecek kazanç dengesi, bu alanda bir sorun varsa aslında kazanç elde etme konusunda da istikrarlı yolumuza devam etmek için bize bir güven enerjisi verecek diyebiliriz. Daha sağlam adımlar atacağız, daha elle tutulur bir ilerleme sağlayacağız da diyebiliriz. Güneşle kavuşumu tabii ki bunu 8. ev noktasında değerlendireceğiz. Şans verebilir, keskin zeka verebilir. Demek ki bizler yeni başlangıçlar yapmak, değişmek, dönüşmek, özellikle bu maddi konularda olumlu yönde ilerleyebilmek için bir noktada da kendimizi şanslı hissedeceğiz. Zekamızın sayesinde de problemleri aşabileceğiz diyebiliriz. Ve ayla kavuşumu da yine keskin bir anlayış, planlı hareket etme yeteneğimizi ortaya çıkaracaktır. Yine o Başak enerjisi biraz vurgulanacak burada. Mali kazanımlarda da yine şans verebilir. Kısa süreli şanslar söz konusu olabilir ama özellikle bu tutulma döneminde krizi atlatabilmemizi sağlayacak fırsatlar da önümüze gelebilir. Gökyüzünün diğer açılarına baktığımız zamansa Venüs ve Uranüs arasında bir kare açı gözlemliyoruz. Bu da 8-5 ev aksına işaret ediyor. Harcamalar konusunda biraz dikkatli olmamız gerekebilir. Özellikle yeni girişimler yapacaksak hayatımızda getirisinin, götürüsünün ya da alacak verecek krediyle bağlantılı bir temeli varsa bu konularda biraz dikkatli olmamız gerekebilir. İstemediğimiz olumsuzluklarla karşılaşabiliriz. Venüs sizin 4. evinizi temsil ediyor. Özellikle ev, emlak, taşınma, barınma konularında yeni girişimler yapacaksanız ve bunu alacağınız kredilerle şekillendirecekseniz biraz dikkatli olun derim.
Öte yandan Venüs yine sizin 9. evinizi de yönettiğinden dolayı yine burada da meslekte yükselme, kariyerle ilgili konularda da bazı krizlere açık olabiliriz bu sürede. Gökyüzünün ve tutulmanın enerjileri hayatımıza bu şekilde yansıyacak gibi görünüyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen balıklar ve balık burçları 21 Eylül günü Türkiye Ankara saatiyle 22.54'te Başak Burcu'nun 29. derecesinde Satürn karşıtlığında ve Markap sabit yıldızı ile kavuşumda önemli bir parçalı güneş tutulması deneyimliyoruz. Bakalım bu güneş tutulması sizin hangi yaşam alanlarınıza nasıl etki edecek ve gökyüzünün diğer açıları da hayatınıza nasıl etkiler getirecek? Gelin birlikte değerlendirelim. Öncelikle güneş tutulması sizin karşı hanenizde gerçekleştiğinden dolayı aslında bu tutulmadan en fazla stresi alacak olan burcun siz olacağını bilmenizde fayda var. Bu tutulma sizin 7. evinizde gerçekleştiğinden dolayı ilişkiler, ortaklı işler, evliliğiniz, yine rekabetli olduğunuz konularda kritik bir dönemde olduğunuza işaret ediyor. Başak Burcu özellikle burada sizin bu konularınıza işaret ederken Satürn'ün de sizin burcunuza gerilemesi ve bu tutulmayla karşıt açıda olması ayrı bir konuya dikkat çekiyor. Çünkü bizler son bir sınavdan geçebiliriz hayatımızda. Peki Satürn neye işaret ediyor? 11. evinize, yani geleceğinizi şekillendirme, geleceğe yönelik yaptığınız yatırımlar, sosyal çevre ilişkileriniz, yakın akraba, yakın kardeş ilişkilerinizle ilgili konularda da önemli konulara dikkat çekecek burada. O yüzden sizin için önemli. Diğer taraftan 12. evinde klasik yöneticisi olması sebebiyle yüzleşmekten kaçtığınız, gölge yanlarınızla da yüzleşmeniz gerekliliğine, belki de ya da endişelerinizle ilgili konularla da yüzleşmeniz gerekliliğinin altını çizecek. Bunun başka bir noktadan da birazdan açıklamaya çalışacağım. Öncelikle dediğim gibi 7. ev konularında bir tutulma etkisi olacak. Tabii ki güneş tutulması aynı zamanda bir yeni ay enerjisidir. Hayatınızda yeni başlangıçlara da açık olabileceğiniz, ancak kritik bir noktada, kritik bir kararla hayatın getirilerinin sizi belki de biraz son anda iteklemesiyle yeni bir karar alabileceğiniz bir tutulma, bir yeni ay enerjisi de açığa çıkabilir. Yani belki de yeni bir ortaklığa, yeni bir evliliğe, yeni bir partnerliğe adım atabilirsiniz bu tutulmayla birlikte sevgili yükselen balık burçları. Ama gelin detayları da göz ardı etmeyelim. Bir 7 ev aksında ve Satürn karşıtlığında gerçekleşiyor dedik bu tutulma. O yüzden de Satürn bize neyi ifade ediyor? Bunu net bir anlamamız gerekiyor. Kendimizle ilgili, geleceğimizle ilgili bizler Satürn balık sürecinde nasıl bir yapılanma süreci deneyimledik? Ne kadar sağlam adımlar attık? Ne kadar doğru bir rota belirledik kendimiz için? Bunun test edileceği bir tutulma deneyimleyeceğinizin bilincinde olmanız gerekiyor. Karşılaşacağınız olaylar, durumlar belki aslında bugüne kadar yaptıklarınızdan vazgeçme, sizi vazgeçirmeye yönelik de olabilir. Ancak sizler kendinizden, yaptıklarınızdan %100 eminseniz aslında doğru yolda olduğunuzdan emin olduğunuzu da aslında kendi kendinize sağlamasını yapacağınız bir tutulma enerjisi de açığa çıkabilir. Yani ben bugüne kadar yaptıklarımdan %100 emin ve netim, sağlam adımlar attım ve bu yolda gitmeye de kararlıyım, adımlarımın arkasındayım şeklinde de ilerleyebilirsiniz. Satürn dediğim gibi 11. evinizi de yönettiğinden dolayı geleceğe yönelik girişimleriniz noktasında da sağlam adımlar attıysanız bu ev konularında da yine tutulma etkisini biraz hissedebilirsiniz. Sosyal çevreniz, yakın arkadaş ilişkilerinizle ilgili konularda da güzel bir etki alabilirsiniz. Bu tutulmanın Saros 9 Güney serisine ait olması da uzun vadeli endişelerin ortaya çıkması anlamını taşıyor. Zaten sizin aslında bir noktada da 12. evinize işaret ettiğinden dolayı ve gelecek endişelerinizle de bağlantılı olma ihtimalinden dolayı bu endişeleri aşmanız gerekliliğini
fark edeceksiniz. Yani olaylar, durumlar sizi bir noktaya getirecek ki artık endişe etmekten, stres olmaktan kurtulmak isteyeceksiniz ve o endişelerinizin üzerine yürümeniz gerektiğini fark edip korkularınızla yüzleşip bunlardan arınacaksınız da diyebiliriz. Bu enerji açığa çıkacak. Bu endişeler sağlıkla da bağlantılı olabilir. Evet, 12. evimiz, evet, ruhsal yönden gölge yanlarımızla, ruh sağlığımızla ilişkili olabilir ama bir diğer taraftan da sağlığımızla da bağlantılı bir alan diye de değerlendirebiliriz. Sevdiklerimiz ve finansal konularla yine ilgili olabileceğine işaret ediyor. Özellikle geleceğe yönelik anlaşmalar, sözleşmeler gündeminizde ise bu konularla ilgili de biraz dikkatli olmamız gerekecek sevgili yükselen balık burçları. Evet, endişe verici haberler de alabiliriz. Belki de gelecek noktasında bizi kaygılandıracak önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Bir noktada belki çevreden aldığımız duyumlar bizi özellikle kişisel imajımızla ilgili de endişelendirebilir. Belki çevreye yanlış bir imaj yansımış olabilir, yanlış bir bilgi yayılmış olabilir sizin kendinizle ilgili olarak da. Bunların da üzerine yürüyerek aşmanız gerekebilir. Şimdi Markap sabit yıldızıyla da kavuşumda bir tutulma deneyimleyeceğiz. Markap sabit yıldızı da bilgiyle alakalı, zihin gücüyle alakalı ve bu konularda bize güzel bir enerji sağlayacak gibi. O yüzden bizler bilgi edinebildiğimiz takdirde korkularımızın üzerine, streslerimizin üzerine çok daha bilinçli ve onları nasıl aşacağımızı çok daha net bilerek yürüyebiliriz. O yüzden Markap sabit yıldızı burada önemli bir rol oynayacak gibi tutulmada. Bilgi yıldızı olması, yine yolculuklarla bağlantılı olması, çıktığımız yoldan aslında bunu şu şekilde yorumlayabiliriz. O çıktığımız yeni yoldan, yolculuktan ne kadar eminiz? Burada da yine bizde olumlu bir etki yaratacaktır. Kriz anlarında istikrarı koruma enerjisi, sağlam, elle tutulur adımlar atma enerjisini de tetikliyor ve bu yönde güzel bir enerji veriyor. Demek ki bizler yine evliliğimiz, ilişkilerimiz, ortaklı işlerimiz ve kendimizle ilgili konularda, bu konuların geleceğiyle ilgili konularda ne kadar sağlam adımlar atmışsak gökyüzü bizi bu noktada destekleyecek gibi de duruyor. Güneşle kavuşumu keskin zeka, enerji ve şans getiriyor. Ayla kavuşumuysa yine mali kazanç noktasında şans verebilir. Ayla kavuşumda yine bize şans verebilir ama bu önümüzde çıkacak kısa süreli krizleri aşabilmemiz noktasında sadece kısa süreli fırsatlar ve şanslar önümüze getirebilir ama güzel etkilerle baş başa kalacağımızı söyleyebiliriz. Bir diğer taraftansa gökyüzü haritasına baktığımızda Venüs ve Uranüs arasında da biraz stresler gözlemleyeceğiz. Özel hayatımız, evliliğimizle ilgili konulara biraz dikkat etmemiz gerekliliğine işaret ediyor Uranüs ve Venüs'ün kare açısı. Belki de gölge yanlarımızı, korkularımızı, endişelerimizi özel hayatımıza çok fazla yansıtmamız, ilişkimiz ve ortaklı işlerimizde de yanlış anlaşılmaları, belki de farklı değerler peşinde koştuğumuzu düşündürebilir karşımızdaki kişilere ya da belki de özgürlük arayışı içerisinde olabiliriz. Özel hayatımızda, aile hayatımızda, ortaklı işlerimizde de belki de biraz bir özgürlük arayışı içerisinde olabiliriz. Kendi özgür alanımızı yaratma çabası içerisinde olabiliriz. Bu da yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. O yüzden kendimize olabildiğince net ifade etmemiz, ilişkimize ne kadar değer verdiğimizi, bizim için ne kadar değerli olduğunu ama bu ilişki içerisinde kendi özel alanınıza ihtiyacınız olduğunu net şekilde belirlemeniz sizin için daha yararlı olacak gibi duruyor. Mars ve Kiron'un da karşıt açısı yine biraz bizi zorlayacak gibi duruyor. Çünkü Mars 8. evinizde, alacak verecek, nafaka, kredi, para konularında sizi biraz zorluyor olabilir. Bu alanda bazı dengesizlikler söz konusu olabilir. Ve Kiron'la karşıt olması da sizin kişisel para hanenize olumsuz yansıyabilir. Özellikle kişisel kazançlarınızla ilgili tekrar eden sorunların tetikleneceği bir haftada olabilir sevgili yükselen balık burçları.
Tutulmanın ve gökyüzünün enerjileri hayatımıza bu şekilde yansıyacak. Dediğim gibi bir teste tabi tutulabiliriz. Biraz stres ve depresyon da yaratabilir bu tutulma üzerimizde ama o stresi, endişeyi aşmamız gerekliliğine de vurgu yapıyor ve ilerlediğimiz yolda da zaten eminsek, sağlam adımlar atmışsak, sağlam temeller kurmuşsak bu sınavı başarıyla verip yolumuza çok daha güvenle devam edebileceğiz gibi duruyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle.